Düşünsene, bir anda kendini dev bir ateşin etrafında yüzünü boyamış, garip maskeler takmış bir kalabalığın içinde buluyorsun. Davullar öyle hızlı çalıyor ki kalbin ritme ayak uyduruyor. Biri gökyüzüne bakıp "Ay bize gülümsüyor" diye bağırıyor. Diğeri elinde bir çömlekle tanrılara şarap sunuyor. Bir köşede yaşlı bilge, "Bak evlat, bu dağın tepesinde dev bir yılan yaşar" diye anlatıyor. Sen de "Evet evet kesin öyledir" diye başını sallıyorsun. İşte paganizm tam olarak böyle. Biraz gizem, biraz doğa, biraz da "bu insanlar ne yapıyor" dedirten ritüeller. Her kültürün kendi tanrıları, kendi uğurlu ağaçları, kendi "sakın dokunma" dediği taşları var. Kimi denize dua ediyor, kimi güneşe, kimi de ormanda yaşayan görünmez dostlarına. Bu yolculukta fırtına tanrılarından aşk tanrıçalarına, okyanus ruhlarından orman perilerine kadar uzanacağız. Hem ciddi bilgiler öğreneceğiz hem de "vay be, insanlar neler neler inanmış" diyeceğiz. Hazırsan ateşin başında yerini kap. Çünkü bu hikaye hem çok eski hem de hala kulağımıza fısıldayan bir dünya hakkında. 1. Bölüm. Paganizm nedir? Kökeni ve temel özellikleri. Paganizm denince çoğu insanın aklına hemen çok tanrılı inançlar, doğa ritüelleri, eski tapınaklar ve mitolojik hikayeler gelir. Aslında paganizm tek bir din ya da tek bir inanç sistemi değil. İnsanlık tarihinin çok büyük bir bölümünde var olmuş, farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yaşanmış inançların genel adıdır. Yani pagan kelimesi, tek bir tanrıya inanan dinlerin ortaya çıkmasından önceki ya da onlarla birlikte var olan çok tanrılı, doğa merkezli ve yerel geleneklere dayalı inançları kapsar. Kelimenin kökeni Latince paganus'a dayanır. Roma döneminde bu kelime köylü ya da taşralı anlamında kullanılırdı. Zamanla Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte şehirlerde yeni dine geçenler modern sayılırken, kırsalda eski tanrılara inanmaya devam edenler pagan olarak anılmaya başlandı. Yani kelimenin ilk anlamı aslında kırsalda yaşayanken, sonradan eski tanrılara inanan anlamını kazandı. Pagan inançların en belirgin özelliği doğayla kurdukları güçlü bağdır. Güneşin doğuşu ve batışı, mevsimlerin değişimi, ayın evreleri, yağmurun gelişi, toprağın bereketi, bunların hepsi pagan toplumlarda kutsal kabul edilirdi. Çünkü doğa hem yaşamın kaynağı hem de ölümün habercisiydi. Tarım yapan bir toplum için yağmurun zamanında yağması, güneşin yeterince ısıtması hayati öneme sahipti. Bu yüzden pek çok pagan kültürde güneş tanrıları, yağmur tanrıları, bereket tanrıçaları vardır. Paganizm aynı zamanda çok tanrılıdır. Yani tek bir tanrı yerine farklı alanlardan sorumlu birçok tanrı ve tanrıça bulunur. Mesela Antik Yunan'da Zeus gökyüzünün ve şimşeğin tanrısı iken, Poseidon denizlerin, Demeter tarımın, Athena bilgelik ve savaş stratejisinin tanrıçasıydı. Bu tanrıların her birinin kendi tapınakları, bayramları ve ritüelleri olurdu. İnsanlar ihtiyaçlarına göre farklı tanrılara dua eder, adak adar, kurban sunardı. Pagan inançlarda ritüeller çok önemli bir yer tutar. Bu ritüeller bazen büyük tapınaklarda, bazen de doğanın içinde yapılırdı. Ateş yakmak, suya adak bırakmak, toprağa tohum gömmek, hayvan kurban etmek ya da sadece şarkı söyleyip dans etmek, bunların hepsi tanrılarla iletişim kurmanın yolları olarak görülürdü. Ritüellerin amacı tanrıları memnun etmek, onların desteğini kazanmak ya da öfkesini yatıştırmaktı. Paganizm aynı zamanda yerel ve toplum merkezlidir. Yani her bölgenin, her kabilenin kendi tanrıları, kendi kutsal yerleri, kendi bayramları olabilir. Bu da paganizmi çok renkli ve çeşitlilik açısından zengin kılar. Mesela Keltlerin kutsal meşe ağaçları, İskandinavların kutsal kuyuları, Afrika kabilelerinin atalara adanmış totemleri, hepsi farklı ama hepsi aynı temel mantığa dayanır. Doğa ve insan, görünmeyen bir bağla birbirine bağlıdır. Tarih boyunca pagan inançlar, büyük dinlerin yayılmasıyla birlikte geri plana itilmiş, hatta çoğu zaman yanlış ya da ilkel olarak damgalanmıştır. Ancak bu onların tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Birçok pagan ritüeli, bayramı ve sembolü yeni dinlerin içine farklı biçimlerde girmiştir.
Mesela Noel ağacı geleneği, kökeni, Avrupa'daki eski pagan kış festivallerine dayanır. Bahar bayramları, hasat şenlikleri, ateş festivalleri, bunların çoğu pagan kökenlidir. Modern dünyada ise paganizm, neopaganizm adıyla yeniden canlanmıştır. Wicca gibi yeni dini hareketler, eski pagan inançlardan ilham alarak doğa merkezli, çok tanrılı ya da tanrısız ruhani yollar geliştirmiştir. Bu modern versiyonlar, eski gelenekleri birebir kopyalamak yerine onları günümüz dünyasına uyarlamayı amaçlar. Paganizmi anlamak, aslında insanlık tarihinin en eski ruhani deneyimlerini anlamaktır. Çünkü bu inançlar, insanların doğayla kurduğu ilk bağların, gökyüzüne bakıp anlam arayışlarının, ölüm karşısında teselli bulma çabalarının bir yansımasıdır. Paganizm bize şunu hatırlatır: İnsan doğanın bir parçasıdır ve onu anlamadan, ona saygı duymadan varlığını sürdüremez. Ve belki de bu yüzden binlerce yıl önce bir pagan köyünde yaşayan biriyle bugün karşılaşsak, farklı diller konuşsak bile, güneşin doğuşuna, yağmurun gelişine ya da yıldızlı bir geceye bakarken aynı hayranlığı hissedebiliriz. Çünkü paganizm, en temelde insanın evrenle kurduğu o kadim bağın adıdır. İkinci bölüm, Antik Mezopotamya, İnanç Düzeni ve Tanrılar. Mezopotamya, yani iki nehir arası anlamına gelen bu topraklar, Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında uzanıyordu. Bugünkü Irak, Suriye'nin bir kısmı ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayan bu bölge, insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden bazılarına ev sahipliği yaptı. Sümerler, Akatlar, Babilliler, Asurlular, her biri kendi döneminde güçlü şehirler kurdu, yazıyı geliştirdi, ticaret yaptı ve elbette kendi inanç sistemlerini oluşturdu. Mezopotamya halkı için din, hayatın merkezindeydi. Onlara göre dünya, tanrıların yarattığı ve yönettiği bir yerdi. İnsanlar, tanrıların hizmetkarıydı. Onların isteklerini yerine getirmek, öfkelerini yatıştırmak ve lütuflarını kazanmak zorundaydı. Bu yüzden günlük yaşam, tarımdan ticarete, siyasetten aile hayatına kadar her şey dini inançlarla iç içeydi. Mezopotamya panteonu oldukça kalabalıktı. Her şehrin kendi koruyucu tanrısı vardı. Mesela Uruk şehrinin baş tanrıçası Inanna, yani Akat dilinde İştar, aşkın, savaşın ve bereketin tanrıçasıydı. Nippur'un koruyucu tanrısı Enlil, rüzgarın ve fırtınaların efendisiydi. Eridu şehrinde ise Enki, yani Akat dilinde Ea, hüküm sürerdi. O bilgelik, su ve yaratıcılıkla ilişkilendirilirdi. En yüksek tanrılar genellikle doğa güçleriyle bağlantılıydı. Güneş tanrısı Utu, yani Akat dilinde Şamaş, hem ışığın hem de adaletin simgesiydi. Ay tanrısı Nanna, yani Akat dilinde Sin, zamanın ölçülmesinde ve takvim düzeninde önemliydi. Fırtına tanrısı Adat, yağmur ve bereket getirebilirdi ama aynı zamanda yıkıcı fırtınalarla da cezalandırabilirdi. Mezopotamya inancında tanrılar insan biçiminde tasvir edilirdi. Ama ölümsüz, güçlü ve canlı varlıklardı. Onlar da tıpkı insanlar gibi kıskanır, sever, öfkelenir, savaşırdı. Bu yüzden tanrılarla iyi geçinmek, onların gönlünü hoş tutmak çok önemliydi. Tapınaklar bu ilişkinin merkezindeydi. Er şehirde ziggurat adı verilen basamaklı tapınaklar yükselirdi. Zigguratlar hem dini hem de siyasi gücün sembolüydü. Tanrıların yeryüzündeki evi olarak kabul edilir, en tepesinde Tanrı'ya adanmış kutsal bir oda bulunurdu. Tapınaklar sadece ibadet yeri değildi, aynı zamanda ekonomik ve idari merkezlerdi. Tarım ürünleri burada depolanır, ticaret anlaşmaları yapılır, vergiler toplanırdı. Tapınak rahipleri hem dini törenleri yönetir hem de şehrin yönetiminde söz sahibi olurdu. Rahipler, tanrıların iradesini anlamak için kehanet yöntemleri kullanırlardı. Hayvan karaciğerlerini incelemek, kuşların uçuş yönüne bakmak, rüya yorumlamak, bunların hepsi tanrıların mesajlarını çözmenin yollarıydı.
Mezopotamya mitolojisi, tanrıların dünyasını ve insanlarla ilişkilerini anlatan hikayelerle doluydu. En ünlülerinden biri, Enuma Elish adlı yaratılış destanı. Bu destana göre evren, başlangıçta tatlı su tanrısı Apsu ile tozlu su tanrıçası Tiamat'ın birleşiminden doğmuştu. Tanrılar arasındaki çatışmalar sonucunda Marduk adlı genç tanrı Tiamat'ı yenmiş ve onun bedeninden gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmıştı. Marduk, Babil'in baş tanrısı olarak yüzyıllar boyunca saygı gördü. Bir diğer önemli hikaye ise Gılgamış destanıdır. Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışını anlatan bu destan, hem insanın ölüme karşı mücadelesini hem de tanrı-insan ilişkisini göz önüne serer. Bu hikayeler sadece dini değil, aynı zamanda ahlaki dersler de içerirdi. Mezopotamya'da bayramlar ve dini törenler tarım takvimiyle uyumlu şekilde düzenlenirdi. Hasat zamanı, yeni yıl kutlamaları, tanrıların onuruna yapılan festivaller, bu törenlerde müzik, dans, kurban sunma ve toplu dualar yer alırdı. Kurbanlar genellikle hayvanlardan seçilirdi. Bazen tahıl, meyve ve içecekler de tanrılara sunulurdu. Mezopotamya inancı, ölümden sonraki yaşama dair de belli bir görüşe sahipti. Onlara göre herkes, iyi ya da kötü, öldükten sonra yeraltı dünyasına giderdi. Bu dünya karanlık, tozlu ve neşesiz bir yerde olarak tasvir edilirdi. Bu yüzden yaşamdayken tanrıların lütfunu kazanmak, hayatı olabildiğince bereketli ve huzurlu yaşamak çok önemliydi. Zamanla Mezopotamya'daki farklı uygarlıklar birbirinin inançlarını etkiledi. Sümer tanrıları Akat panteonuna, oradan Babil ve Asur inançlarına geçti. İsimler değişti ama tanrıların görevleri ve hikayeleri büyük ölçüde korundu. Bu kültürel süreklilik Mezopotamya paganizmini binlerce yıl ayakta tuttu. Bugün bile bu topraklarda yapılan arkeolojik kazılarda tanrı heykelleri, tapınak kalıntıları, mühürler ve tabletler bulunuyor. Bu eserler Mezopotamya halkının tanrılarına olan bağlılığını, ritüellerini ve dünya görüşünü anlamamıza yardımcı oluyor. Mezopotamya inanç sistemi, insanlık tarihinin en eski ve en etkili dini yapılarından biriydi. Onların tanrıları sadece gökyüzünde değil, insanların günlük yaşamında, tarlada, pazarda, evde, savaşta ve barışta her yerdeydi. Ve belki de bu yüzden Mezopotamya'nın hikayesi, insanın tanrılarla kurduğu ilişkinin en eski ve en güçlü örneklerinden biri olarak hala anlatılmaya devam ediyor. 3. Bölüm. Eski Mısır'ın Tanrı Panteonu ve Ritüelleri. Nil Nehri'nin bereketli kıyılarında yükselen eski Mısır uygarlığı, yalnızca mimarisi ve yazısıyla değil, aynı zamanda zengin ve karmaşık inanç sistemiyle de tarihe damgasını vurdu. Mısırlılar için din, hayatın her alanına nüfuz eden bir güçtü. Güneşin doğuşundan hasat zamanına, doğumdan ölüme kadar her olay, tanrıların iradesiyle açıklanırdı. Onların gözünde dünya, tanrıların yarattığı ve yönettiği kutsal bir düzendi. İnsanlarsa bu düzenin hem parçası hem de koruyucusuydu. Eski Mısır panteonu yüzlerce tanrı ve tanrıçadan oluşuyordu. Bu tanrıların her biri doğanın, yaşamın veya ölümün belirli bir yönünü temsil ederdi. En bilinenlerinden biri güneş tanrısı Ra idi. Ra her sabah doğudan doğar, gökyüzünde altın bir kayıkla yolculuk eder, akşam batıda yeraltı dünyasına inerdi. Bu yolculuk yaşamın döngüsünü simgelerdi. Ra'nın her gün karanlık güçlerle savaşarak yeniden doğması Mısırlılar için umut ve düzenin sembolüydü. Ölüm ve yeniden doğuş temasının en güçlü temsilcilerinden biri Osiris'ti. Osiris, yeraltı dünyasının ve ölülerin hakimiydi. Aynı zamanda bereketin ve yeniden dirilişin tanrısıydı. Efsaneye göre kardeşi Set tarafından öldürülüp parçalanmış, eşi Isis tarafından yeniden buraya getirilerek diriltilmişti. Bu hikaye, Mısır'ın ölümden sonraki yaşamı olan inancının temel kaşlarından biriydi. Isis ise yalnızca Osiris'in eşi değil, aynı zamanda büyünün, anneliğin ve koruyuculuğun tanrıçasıydı.
Oğulları Horus, gökyüzünün ve krallığın tanrısı olarak firavunların koruyucusu kabul edilirdi. Mısır panteonunda hayvan sembolleri çok önemliydi. Tanrılar genellikle insan vücudu ve hayvan başıyla tasvir edilirdi. Anubis, çakal başlı ölüler tanrısı, mumyalama ve mezarların koruyucusuydu. Tot, ibis kuşu başlı bilgelik tanrısı, yazının ve bilginin koruyucusuydu. Hathor, inek başlı ya da boynuzlu olarak betimlenen sevgi, müzik ve neşe tanrıçasıydı. Bu semboller, tanrıların güçlerini ve özelliklerini görsel olarak ifade etmenin bir yoluydu. Tapınaklar, tanrıların yeryüzündeki evleri olarak görülürdü. Her tapınakta tanrının heykeli bulunur, bu heykel günlük olarak rahipler tarafından beslenir, temizlenir ve süslenirdi. Bu bakım, tanrının memnuniyetini sağlamak için yapılırdı. Tapınaklar halka açık değildi. Sıradan insanlar genellikle tapınağın dış avlusunda ibadet ederdi. İç bölümlere yalnızca rahipler ve firavunlar girebilirdi. Ritüeller eski Mısır dininin kalbiydi. Güneşin doğuşu, Nil'in taşması, hasat zamanı gibi doğal döngüler dini takvimin temelini oluştururdu. Büyük festivallerde tanrı heykelleri tapınaktan çıkarılır, şehirde alaylarla gezirdilirdi. Bu törenler hem dini hem de toplumsal bir şenlik havasında geçerdi. Müzik, dans, ilahiler ve kurban sunumları bu kutlamaların ayrılmaz parçalarıydı. Kurbanlar genellikle hayvanlardan seçilirdi. Bazen de tahıl, meyve ve değerli eşyalar tanrılara sunulurdu. Ölüm, Mısırlılar için son değil, başka bir hayatın başlangıcıydı. Bu yüzden cenaze ritüelleri büyük önem taşırdı. Mumyalama işlemi, bedenin bozulmadan korunmasını sağlamak içindi. Çünkü ruhun ölümden sonra bedene dönmesi gerektiğine inanılırdı. Mezarlar, ölen kişinin öteki dünyada ihtiyaç duyacağı eşyalarla doldurulurdu. Yiyecekler, giyimsiler, takılar ve hatta hizmetkar heykelleri. Firavunlar için bu hazırlıklar, devasa piramitler ve zengin mezar odaları şeklinde olurdu. Eski Mısır'da rahipler yalnızca dini törenleri yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda astronomi, tıp ve yazı gibi alanlarda da uzmandı. Tanrıların iradesini anlamak için yıldızların hareketlerini, Nil'in taşma zamanlarını ve doğa olaylarını gözlemlerdi. Bu bilgiler hem dini hem de pratik yaşamı düzenlerdi. Mısır dini binlerce yıl boyunca değişerek varlığını sürdürdü. Farklı dönemlerde bazı tanrılar ön plana çıktı, bazıları geri planda kaldı. Örneğin Yeni Krallık döneminde Amon-Ra kultu çok güçlüydü. Hatta bir dönem Firavun Akhenaton tek tanrılı bir inanç sistemi kurarak güneş diski Aton'a tapmayı zorunlu kılmıştı. Ancak bu reform kısa sürdü ve geleneksel çok tanrılı inanç sistemi geri döndü. Bugün eski Mısır'ın tanrıları ve ritüelleri yalnızca arkeolojik buluntularda değil, aynı zamanda modern kültürde de yaşamaya devam ediyor. Filmlerden kitaplara, müzelerden popüler sanat eserlerine kadar pek çok yerde Ra'nın güneş diski, Anubis'in çakal başı veya Isis'in kanatlı figürü karşımıza çıkıyor. Bu eski Mısır'ın dini mirasının ne kadar güçlü ve kalıcı olduğunun bir göstergesi. Eski Mısır panteonu yalnızca tanrıların listesi değil, aynı zamanda bir dünya görüşüydü. Bu dünya görüşünde doğa, insan ve ilahi güçler birbirine sıkışık bir şekilde bağlıydı. Her gün doğan güneş, akan Nil, büyüyen ekinler ve ölen insanların ruhları, hepsi aynı kutsal döngünün parçalarıydı. Ve bu döngü binlerce yıl boyunca Mısır halkının hem inancını hem de yaşam biçimini şekillendirdi. 4. Bölüm Yunan Paganizmi Olimpos'un Tanrıları Antik Yunan dünyası hem felsefesi hem sanatı hem de mitolojisiyle insanlık tarihinin en etkileyici kültürlerinden biriydi. Bu kültürün merkezinde ise Olimpos Dağı'nın zirvesinde yaşadığına inanılan tanrılar bulunuyordu. Yunan paganizmi yalnızca bir inanç sistemi değil, aynı zamanda toplumun değerlerini, ahlak anlayışını, sanatını ve siyasetini şekillendiren bir yaşam biçimiydi. Yunan panteonunun başında Zeus vardı. Göklerin ve şimşeğin tanrısı olarak tanrıların kralı kabul edilirdi. Elinde tuttuğu yıldırım hem gücünün hem de adaletin sembolüydü.
Zeus yalnızca tanrılar üzerinde değil, insanlar üzerinde de hüküm sürerdi. Onun kararları hem Olimpos'ta hem de yeryüzünde düzeni sağlardı. Ancak Zeus aynı zamanda insani zaaflara sahipti. Öfkelenir, sever, kıskanır, hata yapardı. Bu insana yakın özellikler Yunan tanrılarını halkın gözünde daha anlaşılır ve ulaşılabilir kılıyordu. Zeus'un eşi Hera, evlilik ve aile tanrıçasıydı. Onun en belirgin özelliği, kocasına sadık kalmayanlara karşı gösterdiği sert tutumuydu. Hera, kadınların ve evlilik kurumunun koruyucusuydu, ancak kıskançlığıyla da ünlüydü. Bu özellik, mitolojide birçok hikayeye konu olmuştur. Denizlerin hakimi Poseidon, 3 dişli yabasıyla dalgaları ve depremleri kontrol ederdi. Denizciler, yolculuk öncesinde ona adaklar sunar, güvenli bir sefer için dua ederdi. Poseidon'un öfkesi, dev dalgalar ve fırtınalarla kendini gösterirdi. Yeraltı dünyasının tanrısı Hadis, ölülerin ruhlarını yönetirdi. Hadis, genellikle karanlık ve korkutucu bir figür olarak görülse de, aslında düzenin korunmasında önemli bir role sahipti. Onun krallığı, yaşayanların dünyasından tamamen farklıydı. Burada ne güneş doğar, ne de mevsimler değişirdi. Bilgelik, strateji ve sanatın tanrıcası Atina, Yunan panteonunun en saygı duyulan figürlerinden biriydi. Zekası, savaşta stratejik yaklaşımı ve adaletiyle tanınırdı. Atina şehri, onun onuruna adını almış ve en görkemli tapınaklardan biri olan Partenon'u ona adamıştı. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodite, hem tanrılar hem de insanlar arasında çekiciliğiyle bilinir, aşkın hem tatlı hem de yıkıcı yönlerini temsil ederdi. Savaş tanrısı Ares, savaşın kaotik ve acımasız yüzünü simgelerken, güneş, müzik ve kehanet tanrısı Apollon da düzen, sanat ve ilhamın sembolüydü. Apollon'un ikiz kız kardeşi Artemis, avcılığın, doğanın ve genç kızların koruyucusuydu. Yunan paganizmi, tanrıların yalnızca doğa güçlerini değil, insan ruhunun farklı yönlerini de temsil etmesiyle dikkat çeker. Her tanrı ve tanrıça hem doğada hem de insan karakterinde karşılığı olan bir kavramı simgelerdi. Bu yüzden Yunan mitolojisi, insanın kendini anlaması için de bir rehber niteliğindeydi. Ritüeller Yunan dini yaşamının merkezindeydi. Tapınaklar, tanrıların yeryüzündeki evleri olarak görülür, buralarda kurban törenleri düzenlenirdi. Kurbanlar genellikle hayvanlardan seçilirdi. Bazen de şarap, zeytinyağı ve tahıl gibi ürünler sunulurdu. Bu sunular, tanrılarla insanlar arasındaki bağı güçlendirmek için yapılırdı. Yunan dünyasında kehanet merkezleri de çok önemliydi. En ünlüsü, Apollon'a adanmış Delphi Kehanet Merkezi'ydi. Burada rahibeler, Tanrı'nın mesajlarını iletmek için transa girer, sorulan sorulara sembolik cevaplar verirdi. Bu kehanetler, şehir devletlerinin savaş, barış ve politika kararlarında etkili olurdu. Bayramlar ve oyunlar da dini hayatın bir parçasıydı. Olimpiyat oyunları, Zeus onuruna düzenlenir, farklı şehir devletlerinden sporcular burada yarışırdı. Bu etkinlikler hem tanrılara saygı göstermenin hem de şehirler arası dostluğu pekiştirmenin bir yoluydu. Yunan paganizmi yazılı kutsal kitaplara değil, mitlere ve sözlü geleneğe dayanıyordu. Bu mitler, Homeros'un İlyada ve Odisea destanlarında, Hesiodos'un Teogonis'inde ve sayısız tragedya ve komedyada yaşatıldı. Her nesil bu hikayeleri kendi zamanına uyarlayarak yeniden anlattı. Zamanla Yunan paganizmi, Roma İmparatorluğu'nun etkisiyle Roma Panteonu'na karıştı. Tanrıların isimleri değişti ama özellikleri büyük ölçüde korundu. Zeus Roma'da Jüpiter, Hera Juno, Poseidon Neptün, Afrodite Venüs oldu. Bu kültürel aktarım, Yunan inançlarının yüzyıllar boyunca yaşamaya devam etmesini sağladı. Bugün Yunan mitolojisi yalnızca bir inanç sistemi olarak değil, aynı zamanda edebiyatın, sanatın ve popüler kültürün vazgeçilmez bir ilham kaynağı olarak varlığını sürdürüyor. Olimpos'un tanrıları,
hala kitaplarda, filmlerde, oyunlarda ve sanat eserlerinde yaşamaya devam ediyor. Onlar insanın hem doğaya hem de kendi iç dünyasına bakışını şekillendiren kadim figürler olarak zamanın ötesinde bir etkiye sahipler. 5. Bölüm Roma paganizmi ve imparatorluk kültü. Roma dünyası, inanç sistemini kurarken hem kendi yerel geleneklerinden hem de fethettiği toprakların kültürlerinden beslenmişti. Roma paganizmi bu yüzden tek bir kaynaktan değil, çok sayıda farklı inanç ve ritüelin birleşiminden oluşuyordu. Başlangıçta Roma'nın tanrıları tarım ve aile hayatıyla yakından ilişkiliydi. Erken dönem Roma halkı için en önemli tanrılar, toprağın bereketini, evin güvenliğini ve toplumsal düzeni koruyan ilahi varlıklardı. Ancak imparatorluk genişledikçe Yunan, Etrüsk, Mısır ve hatta Doğu kökenli tanrılar Roma panteonuna katıldı. Roma panteonunun başında Jüpiter vardı. Göklerin ve şimşeğin tanrısı olarak Yunan mitolojisindeki Zeus'un karşılığıydı. Devletin koruyucusu olarak görülür, ona adanan tapınaklar Roma'nın en önemli meydanlarında yükselirdi. Jüpiter'in eşi Juno, evlilik ve kadınların koruyucusuydu. Minerva ise bilgelik, zanaat ve stratejinin tanrıçasıydı. Bu üçlü, Kapitolin üçlüsü olarak Roma'nın dini hayatında merkezi bir yer tutuyordu. Roma'nın en ilginç özelliklerinden biri de fethettiği bölgelerin tanrılarını kendi panteonuna dahil etmesiydi. Bu hem dini hem de siyasi bir stratejiydi. Böylece fethedilen halklar kendi tanrılarına tapmaya devam edebiliyor, Roma ise bu tanrıları Roma'nın dostları olarak kabul ederek imparatorluğun birliğini güçlendiriyordu. Örneğin Mısır'ın tanrıçası Isis, Roma'da büyük bir popülerlik kazandı. Doğu kökenli güneş tanrısı Mitras da özellikle askerler arasında yaygın bir kült haline geldi. Roma paganizmi yalnızca tanrılara tapmaktan ibaret değildi, aynı zamanda atalara saygı ve ev içi kültler de önemliydi. Her evin girişinde Lararium adı verilen küçük bir sunak bulunurdu. Burada evin koruyucu ruhları olan Lares ve Penates'e günlük adaklar sunulurdu. Bu uygulama Roma toplumunda aile bağlarını ve evin kutsallığını pekiştirirdi. Tapınaklar, Roma şehirlerinin hem dini hem de sosyal merkezleriydi. Burada yalnızca ibadet edilmez, aynı zamanda siyasi toplantılar yapılır, halkın bir araya geldiği törenler düzenlenirdi. Rahipler, tanrıların iradesini anlamak için çeşitli kehanet yöntemleri kullanırdı. Özellikle auspicium adı verilen kuş gözlemi, önemli devlet kararlarında başvurulan bir yöntemdi. Kuşların uçuş yönü, sayısı ve davranışları, tanrıların onayı ya da uyarısı olarak yorumlanırdı. Roma dini takvimi yıl boyunca kutlanan sayısız festivalle doluydu. Saturnalia en ünlü bayramlardan biriydi. Aralık ayında kutlanan bu festivalde toplumsal roller tersine döner, köleler efendileriyle aynı sofraya oturur, hediyeler verilir, eğlenceler düzenlenirdi. Lupercalia ise bereket ve arınma bayramıydı. Gençler geçi derisinden yapılan kayışlarla şehri dolaşır, bu ritüelin doğurganlığı artıracağına inanılırdı. Roma paganizminin en dikkat çekici yönlerinden biri de imparatorluk kültüydü. Cumhuriyet döneminde devletin başındaki kişiler tanrılaştırılmazdı, ancak imparatorluk döneminde bu değişti. Özellikle Augustus'tan sonra imparatorlar ölümünden sonra tanrı ilan edilmeye başlandı. Bazı durumlarda imparatorlar hayattayken bile tanrısal onurla anılırdı. Bu uygulama, imparatorluğun otoritesini pekiştiren güçlü bir siyasi araçtı. Halk imparatora tapınarak hem devlete hem de başındaki kişiye bağlılığını gösterirdi. İmparatorluk kültü özellikle eyaletlerde yaygındı. Roma'nın uzak bölgelerinde yaşayan halk imparatora adanan tapınaklarda törenler düzenler, onun sağlığı ve başarısı için adaklar sunardı. Bu Roma kimliğini güçlendiren bir unsur olarak işlev görürdü. Roma paganizmi yazılı kutsal kitaplara değil, geleneklere ve ritüellere dayanıyordu. Bu gelenekler kuşaktan kuşağa aktarılır, zamanla yeni tanrılar ve ritüeller eklenerek zenginleşirdi. Roma dini, esnek yapısı sayesinde farklı kültürleri içine alabiliyor, bu da imparatorluğun uzun süre ayakta kalmasına katkı sağlıyordu. Ancak Hristiyanlığın yükselişiyle Roma paganizmi yavaş yavaş geri plana itildi.
4. yüzyılda İmparator Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesi ve ardından gelen yasaklarla eski tanrılara tapmak resmi olarak sona erdi. Tapınaklar kapatıldı, festivaller yasaklandı. Yine de Roma paganizminin izleri bugün bile Batı kültüründe yaşamaya devam ediyor. Takvimindeki ay isimlerinden gezegen adlarına, mimari süslemelerden edebiyata kadar pek çok unsur Roma'nın çok tanrılı geçmişinden miras kaldı. Roma paganizmi hem yerel hem de evrensel bir inanç sistemi olmayı başarmıştı. Yerel tanrılar, aile kültleri, büyük devlet tanrıları ve imparatorluk kültü hepsi bir arada Roma halkının hem günlük hayatını hem de siyasi düzeni şekillendirdi. Ve bu inanç sistemi, imparatorluğun görkemli yapılarında, taşlara kazınmış yazıtlarda ve hala anlatılan mitlerde yaşamaya devam ediyor. 6. Bölüm Kelt paganizmi ve Druid gelenekleri. Keltler, Demir Çağı'ndan Roma dönemine kadar Avrupa'nın geniş bir bölümünde yaşamış, savaşçı ruhları, zengin mitolojileri ve doğayla iç içe geçmiş inanç sistemleriyle tanınan bir halktı. Bugün İrlanda, İskoçya, Galler, Britanya'nın bazı bölgeleri, Fransa'nın batısı ve hatta Orta Avrupa'nın bazı kısımlarında izlerine rastlanan Kelt kültürü, pagan inançlarının en renkli ve gizemli örneklerinden birini sunar. Kelt paganizminin merkezinde doğa vardı. Ormanlar, nehirler, göller, dağlar ve hatta tek tek ağaçlar kutsal kabul edilirdi. Keltler için doğa yalnızca yaşam kaynağı değil, aynı zamanda tanrıların ve ruhların yaşadığı bir alemdi. Bu yüzden dini törenler çoğu zaman açık havada, özellikle de kutsal sayılan meşe ağaçlarının gölgesinde yapılırdı. Meşe gücü ve bilgeliği simgelerdi. Dalları gökyüzüne, kökleri ise yer altına uzanarak 3 alemi yani gök, yer ve öte dünyayı birbirine bağlayan bir köprü olarak görülürdü. Kelt panteonu oldukça genişti ve tanrılar genellikle belirli bölgelerle veya kabilelerle ilişkilendirilirdi. Bazı tanrılar tüm Kelt dünyasında bilinirken bazıları yalnızca yerel topluluklarca tanınırdı. Dagda, iyi tanrı olarak bilinir, bereket, koruma ve bilgelikle ilişkilendirilirdi. Elinde sihirli bir asa taşır. Bu asa hem öldürme hem de diriltme gücüne sahipti. Birigit, şiirin, şifanın ve demirciliğin tanrıçasıydı. Hem sanat hem de zanaat onun koruması altındaydı. Luk, savaşçı, usta zanaatkar ve sanatçı olarak çok yönlü bir tanrıydı. Onun onuruna düzenlenen Lughnasadh Festivali, hasat mevsiminin başlangıcını kutlardı. Kelt inanç sisteminde tanrılar kadar önemli bir diğer unsur da atalar ve ruhlardı. Atalara saygı toplumsal düzenin temel taşlarından biriydi. Ölenlerin ruhlarının belirli zamanlarda dünyaya döndüğüne inanılırdı. Bu inanç özellikle Samhain Festivali'nde kendini gösterirdi. Samhain, yazın sonu ve kışın başlangıcını simgelerdi. Bu dönemde öteki dünyayla yaşayanların dünyası arasındaki sınırın inceldiğine inanılır, ataların ruhları onurlandırılırdı. Bu gelenek günümüzdeki Cadılar Bayramı'nın kökenlerinden biridir. Kelt paganizminin en bilinen figürlerinden Druidlerdi. Druidler, Kelt toplumunun hem dini liderleri hem de bilgeleriydi. Onlar yalnızca rahip değil, aynı zamanda yargıç, öğretmen, şair ve şifacıydı. Yazılı kayıt bırakmadıkları için bilgilerinin çoğu sözlü olarak aktarılırdı. Bu durum onların bilgeliğini ve ritüellerini gizemli kılmıştır. Druidler doğanın döngülerini, yıldızların hareketlerini, bitkilerin şifalı özelliklerini ve toplumsal yasaları bilirlerdi. Druidler, dini törenleri yönetir, kurban ritüellerini gerçekleştirir ve kehanetlerde bulunurdu. Kurbanlar bazen hayvan, bazen de savaş esirleri olabilirdi. Bu ritüellerin amacı, tanrılarla iletişim kurmak, onların desteğini kazanmak veya öfkelerini yatıştırmaktı. Druidler ayrıca toplumsal anlaşmazlıklarda hakemlik yapar, kabileler arası ilişkileri düzenlerdi. Kelt paganizmi yılın döngüsünü 8 önemli festivalle kutlardı. Bunların 4'ü mevsimsel dönüm noktaları olan ekinokslar ve gün dönümleri, diğer 4'ü ise tarım ve hayvancılıkla ilgili geçiş dönemlerini işaret ederdi. Beltane, baharın gelişini ve doğurganlığı kutlardı. Ateşler yakılır, hayvanlar bu ateşlerin arasından geçirilerek korunurdu. Imbolc, kışın ortasında ışığın geri dönüşünü simgelerdi. Lughnasadh, hasat mevsiminin başlangıcıydı. Samhain ise yılın sonu ve kışın başlangıcını işaret ederdi.
Kelt mitolojisi kahramanlık hikayeleri, aşk öyküleri ve doğaüstü varlıklarla doluydu. Tuatha De Danann tanrısal bir halk olarak anlatılır. Savaşta, büyüde ve sanatta ustalardı. İnsanlarla etkileşimleri hem yardımsever hem de tehlikeli olabilirdi. Periler, devler, şekil değiştiren ruhlar ve doğa varlıkları Kelt hikayelerinin vazgeçilmez unsurlarıydı. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte Kelt paganizmi baskı altına alındı. Roma tanrıları ve kültleri Kelt inançlarının yerini almaya başladı. Ancak Kelt gelenekleri tamamen yok olmadı. Hristiyanlık döneminde bile birçok pagan ritüeli ve bayramı yeni dini takvime uyarlanarak yaşamaya devam etti. Örneğin Brigid, Hristiyanlıkta azize olarak kabul edildi. Samhain gelenekleri ise farklı biçimlerde sürdü. Bugün Kelt paganizmi modern neo-pagan hareketler içinde yeniden canlanmış durumda. Wicca ve Druidry gibi akımlar eski Kelt inançlarından ilham alarak doğa merkezli, mevsim döngülerine uyumlu bir ruhani yaşam biçimi sunuyor. Eski taş daireler, kutsal kuyular ve festival alanları hala ziyaret edilen ve saygı gösterilen yerler. Kelt paganizmi ve Druid gelenekleri bize doğayla uyum içinde yaşamanın, topluluk bağlarını güçlendirmenin ve geçmişle bağ kurmanın önemini hatırlatıyor. Onların dünyasında her ağaç, her nehir, her tepe bir hikaye anlatır, her festival ise yaşamın döngüsünü kutlar. Ve bu hikayeler binlerce yıl sonra bile hala yankılanmaya devam ediyor. 7. Bölüm İskandinav Paganizmi Odin, Thor ve Asgard. Kuzey Avrupa'nın sert ikliminde, uzun kış geceleri ve kısa yaz günleri arasında yaşayan İskandinav halkları, doğayla ve onun zorluklarıyla iç içe geçmiş bir inanç sistemi geliştirdiler. Bugün Norse mitolojisi olarak bildiğimiz bu inançlar, Viking çağından çok önce şekillenmiş, sözlü gelenekle kuşaktan kuşağa aktarılmış ve 13. yüzyılda İzlanda sagalarıyla yazıya geçirilmiştir. İskandinav paganizminin merkezinde 9 alemi birbirine bağlayan Yggdrasil adlı devasa hayat ağacı bulunur. Bu ağaç hem tanrıların, hem insanların, hem de diğer varlıkların yaşadığı evrenin omurgasıdır. Kökleri yeraltı dünyasına, dalları ise gökyüzüne uzanır. Yggdrasil'in etrafında tanrılar, devler, cüceler, elfler ve ölülerin ruhları yaşar. Tanrıların evi Asgard, Yggdrasil'in dalları arasında yer alır. Burada en yüce tanrı Odin hüküm sürer. Odin bilgelik, savaş ve şiir tanrısıdır. Tek gözlüdür. Diğer gözünü bilgelik pınarından içebilmek için feda etmiştir. Odin sürekli olarak bilgi arayışındadır. Bu uğurda kendini Yggdrasil'in dallarına asarak 9 gün 9 gece aç ve susuz kalmış, böylece rünlerin sırrına vakıf olmuştur. Odin aynı zamanda savaşçıların koruyucusudur. Savaşta ölen yiğitlerin ruhlarını Valhalla adlı salona kabul eder. Odin'in oğlu Thor, gök gürültüsü ve fırtına tanrısıdır. Elinde taşıdığı Mjölnir adlı çekiciyle devlere ve kaosa karşı savaşır. Thor, halk arasında en çok sevilen tanrılardan biridir. Çünkü yalnızca tanrıların değil, insanların da koruyucusudur. Çekici aynı zamanda kutsama ve bereket sembolüdür. Düğünlerde, doğumlarda ve önemli törenlerde Thor'un adı anılır. Bir diğer önemli figürse Loki'dir. Loki şekil değiştirebilen, kurnaz ve çoğu zaman sorun çıkaran bir tanrıdır. Ne tamamen iyi ne de kötüdür. Bazen tanrılara yardım eder, bazen de başlarına büyük belalar açar. Loki'nin hikayeleri İskandinav mitolojisinin en dramatik ve en karmaşık olaylarını içerir. İskandinav panteonunda ayrıca Freya, aşk, bereket ve savaş tanrıçası, Frey, tarım ve barış tanrısı, Tyr, savaş ve adalet tanrısı gibi önemli figürler de vardır. Her tanrı ve tanrıça hem doğanın hem de insan yaşamının belirli bir yönünü temsil eder. Ritüeller genellikle açık havada, özellikle de kutsal sayılan ormanlık alanlarda veya taş halkaların içinde yapılırdı. Blood adı verilen kurban törenlerinde hayvanlar, bazen de düşman savaşçılar tanrılara sunulurdu. Bu törenlerde kan, toprağa veya sunağa akıtılır, et ise topluca yenirdi. Bu hem tanrılarla hem de topluluk üyeleriyle bağı güçlendiren bir eylemdi. İskandinav paganizmi yılın döngüsünü ve doğanın ritmini yakından takip ederdi. Kış gün dönümü, bahar ekinoksu, yaz gün dönümü ve sonbahar ekinoksu gibi dönemler büyük kutlamalarla karşılanırdı.
Yul özellikle önemliydi. Uzun kış gecelerinin ortasında güneşin geri dönüşünü simgelerdi. Bu dönemde ateşler yakılır, ziyafetler verilir, tanrılara adıklar sunulurdu. Kehanet ve büyü de inanç sisteminin önemli parçalarıydı. Seyit adı verilen büyü pratiği, geleceği görme, kaderi değiştirme ve ruhlarla iletişim kurma amacıyla yapılırdı. Bu işi genellikle Volva adı verilen kadın şamanlar yürütürdü. Volvalar transa girerek tanrıların mesajlarını iletir, topluluklara rehberlik ederdi. İskandinav mitolojisinin en çarpıcı yönlerinden biri, evrenin sonu olan Ragnarok kehanetidir. Bu kehanete göre bir gün, tanrılar ve devler arasında büyük bir savaş çıkacak, Yggdrasil sarsılacak, güneş ve ay kurtlar tarafından yutulacak, dünya ateş ve suyla yok olacak. Ancak bu son aynı zamanda bir başlangıçtır. Hayatta kalan birkaç tanrı ve insan yeni bir dünya kuracaktır. Bu döngüsel anlayış, yaşamın geçiciliğini ve yenilenmenin kaçınılmazlığını vurgular. Viking çağında bu inanç sistemi savaşçı kültürle iç içe geçmişti. Savaşta ölen cesur savaşçıların ruhlarının Valhalla'ya gideceğine inanılırdı. Orada Odin'in sofrasında yer alacak, Ragnarok geldiğinde tanrılarla birlikte savaşacaktı. Bu inanç, Viking savaşçılarının korkusuzluğunu besleyen önemli bir unsurdu. Hristiyanlığın İskandinavya'ya yayılmasıyla birlikte pagan inançlar yavaş yavaş geri plana itildi. Ancak birçok eski gelenek Hristiyan bayramlarına ve ritüellerine uyarlanarak yaşamaya devam etti. Yul kutlamalarının Noel'e dönüşmesi bunun en bilinen örneklerinden biridir. Bugün İskandinav paganizmi, modern dünyada Asatru gibi neo-pagan hareketlerle yeniden canlanmıştır. İzlanda, Norveç, İsveç ve diğer ülkelerde bu inanç sistemini yaşatmaya çalışan topluluklar, eski tanrılara adıklar sunmakta, mevsimsel festivalleri kutlamakta ve atalarının mirasını korumaktadır. İskandinav paganizmi bize yalnızca tanrıların hikayelerini değil, aynı zamanda kuzeyin sert doğasında hayatta kalma mücadelesini, topluluk dayanışmasını ve doğayla kurulan derin bağı anlatır. Odin'in bilgeliği, Thor'un gücü, Freya'nın bereketi ve Loki'nin kurnazlığı, hepsi insan ruhunun farklı yönlerini yansıtan kadim semboller olarak hala yaşamaya devam ediyor. 8. Bölüm Slav paganizmi ve doğa kültleri. Doğu Avrupa'nın geniş bozkırları, yoğun ormanları ve sayısız gölü, Slav halklarının inanç dünyasını şekillendiren en önemli unsurlardı. Hristiyanlığın bölgeye ulaşmasından önce Slavlar, doğayla iç içe, çok tanrılı ve ritüel açısından zengin bir pagan inanç sistemi yaşıyorlardı. Bu inanç sistemi, hem günlük yaşamı hem de toplumsal düzeni belirleyen güçlü bir çerçeveydi. Slav paganizminin merkezinde doğa kültleri vardı. Güneş, ay, yıldızlar, nehirler, dağlar, ormanlar ve hatta belirli taşlar kutsal kabul edilirdi. Her doğal unsurun bir ruhu olduğuna inanılırdı. Bu ruhlar bazen koruyucu, bazen de tehlikeli olabilirdi. İnsanların görevi bu ruhlarla uyum içinde yaşamak, onları memnun etmekti. Slav panteonu bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de bazı tanrılar tüm Slav dünyasında biliniyordu. Perun, gök gürültüsü ve savaş tanrısıydı. Elinde baltasıyla gökyüzünü ve adaleti temsil ederdi. Perun, hem savaşçıların hem de topluluk düzeninin koruyucusuydu. Veles ise yeraltı dünyasının, hayvanların ve zenginliğin tanrısıydı. Perun ile Veles arasındaki mitolojik çatışma, gökyüzü ile yeraltı, düzen ile kaos arasındaki ezeli mücadeleyi simgelerdi. Güneş tanrıçası Daçbok, bereketin ve yaşamın kaynağı olarak görülürdü. Onun ışığı, ekinlerin büyümesini, hayvanların çoğalmasını ve insanların refahını sağlardı. Ay tanrısı Hors ve şafak tanrıçası Zorya da göksel döngülerin koruyucularıydı. Zorya'nın sabah ve akşam olmak üzere iki kardeş olarak tasvir edildiği hikayeler, günün başlangıcı ve bitişi arasındaki geçişleri kutsallaştırırdı. Slav paganizmi yalnızca büyük tanrılardan ibaret değildi. Halk inançlarında sayısız küçük ruh ve doğa varlığı vardı.
Domovoi, evin koruyucu ruhuydu. Ev halkına yardım eder ama saygısızlık edilirse yaramazlık yapardı. Rusalka, su kaynaklarında yaşayan, bazen yardımsever, bazen de tehlikeli olabilen kadın ruhlardı. Leshi, ormanların efendisiydi. Yolunu kaybedenleri yanıltabilir ya da doğru yolu gösterebilirdi. Bu varlıklar günlük yaşamın bir parçasıydı ve onlara yönelik küçük ritüeller halkın doğayla ilişkisini güçlendirirdi. Ritüeller mevsim döngülerine göre şekillenirdi. İlkbaharda ekim öncesi bereket törenleri yapılır, yaz gün dönümünde ateş festivalleri düzenlenirdi. Kupala Gecesi en önemli yaz bayramlarından biriydi. Bu gecede ateşler yakılır, gençler ateşin üzerinden atlar, nehirlerde yüzülür, çiçekten taçlar suya bırakılırdı. Bu ritüellerin amacı hem doğanın bereketini kutlamak hem de kötü ruhlardan korunmaktı. Kışın ortasında ise Kolyada Festivali yapılırdı. Bu bayramda maskeler takılır, şarkılar söylenir, evler dolaşılarak bereket dilekleri sunulurdu. Bu gelenek, Hristiyanlık sonrası Noel kutlamalarına karışarak yaşamaya devam etti. Slav paganizmi, yazılı kutsal metinlere sahip değildi. İnançlar ve mitler sözlü olarak aktarılırdı. Bu yüzden aynı tanrı ya da hikaye, farklı bölgelerde farklı biçimlerde anlatılabilirdi. Ancak temel değerler ortaktı. Doğaya saygı, topluluk dayanışması, atalara bağlılık ve tanrılarla uyum içinde yaşama arzusu. Atalara tapınma, Slav inançlarının önemli bir parçasıydı. Ölenlerin ruhlarının ailelerini koruduğuna inanılırdı. Mezarlar düzenli olarak ziyaret edilir, yiyecek ve içecek sunulurdu. Bazı bayramlarda ataların ruhlarının dünyaya döndüğüne inanılır, bu yüzden evlerde onlara yer hazırlanırdı. Slav paganizmi, Hristiyanlığın bölgeye yayılmasıyla birlikte yavaş yavaş geri plana itildi. 10. yüzyılda Kiev Knezliği'nin Hristiyanlığı kabul etmesi, ofisiyel olarak paganizmin sonu anlamına gelse de, halk inançları uzun süre yaşamaya devam etti. Birçok pagan ritüeli, Hristiyan bayramlarına ayarlanarak sürdürüldü. Kupala Gecesi'nin Aziz John gününe, Kolyada'nın Noel'e dönüşmesi bunun örneklerindendir. Bugün Slav paganizmi, modern neopagan hareketler içinde yeniden canlanıyor. Rusya, Ukrayna, Polonya ve Balkanlarda eski tanrılara adanmış törenler düzenleyen topluluklar var. Bu topluluklar hem atalarının mirasını yaşatmayı hem de doğayla uyumlu bir yaşam biçimini sürdürmeyi amaçlıyor. Slav paganizmi ve doğa kültleri bize insanın yaşadığı çevreyle kurduğu derin bağın ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Ormanların, nehirlerin, gökyüzünün ve toprağın saksılığı yalnızca eski bir inanç değil, aynı zamanda insanın varoluşunu anlamlandırma çabasının bir yansıması. Ve bu çaba, yüzyıllar geçse de hala aynı soruyu soruyor. Doğanın bir parçası olarak biz, onunla nasıl uyum içinde yaşayabiliriz? 9. Bölüm Türk ve Orta Asya Şamanizmi. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında göçebe yaşamın ritmiyle şekillenen bir inanç sistemi vardı. Şamanizm. Bu inanç yalnızca Türk halklarının değil, Moğol, Tunguz, Yakut ve daha pek çok bozkır topluluğunun ruhani dünyasını yüzyıllar boyunca besledi. Şamanizm, doğa ile insan arasındaki görünmez bağın, atalarla kurulan ilişkinin ve ruhlar alemiyle iletişimin merkezde olduğu bir dünya görüşüydü. Türk ve Orta Asya şamanizmi, tek tanrılı dinlerden farklı olarak katmanlı bir evren anlayışına sahipti. Evren 3 ana aleme ayrılırdı. Üst dünya, orta dünya ve alt dünya. Üst dünya, iyicil ruhların, göksel varlıkların ve en yüce tanrı olan Tengri'nin mekanıydı. Orta dünya, insanların yaşadığı yerdi. Burada hem iyi hem de kötü ruhlar bulunabilirdi. Alt dünya ise karanlık güçlerin, hastalık getiren varlıkların ve ölülerin ruhlarının yaşadığı alemdi. Tengri, göğün ve kaderin tanrısı olarak en yüce varlıktı. O, evrenin düzenini belirler, hükümdarlara kut yani ilahi meşruiyet verirdi.
Ancak şamanizmde Tengri'nin yanı sıra doğa ruhları, atalar ve yerel koruyucu varlıklar da önemliydi. Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, nehirler, ağaçlar hepsinin bir ruhu olduğuna inanılırdı. Bu ruhlar insanlara yardım edebilir ya da onlara zarar verebilirdi. Bu yüzden onlarla iyi ilişkiler kurmak hayatiydi. Bu ilişkileri düzenleyen kişiler şamanlardı. Türkçe'de kam olarak bilinen şamanlar hem ruhani lider hem de şifacı, hem kehanetçi hem de topluluk rehberiydi. Şamanlar ruhlarla iletişim kurabilmek için trans haline geçerdi. Bu trans genellikle davul çalma, ritmik dans, ilahi söyleme ve bazen de bitkisel tütsüler kullanma yoluyla sağlanırdı. Şaman bu halde ruhlar alemine yolculuk eder, orada hastalık getiren kötü ruhlarla savaşır, kaybolmuş ruhları geri getirir veya tanrılardan rehberlik isterdi. Şamanın en önemli araçlarından biri davuldu. Davulun yüzeyi genellikle geyik veya keçi derisinden yapılır, üzerine evrenin katmanlarını, kutsal hayvanları ve ruhları simgeleyen desenler çizilirdi. Davulun sesi, şamanın ruhlar alemine açılan kapısıydı. Bir diğer önemli unsursa şaman giysileriydi. Bu giysilerde kuş tüyleri, metal parçalar, kemikler ve renkli kumaşlar bulunurdu. Her bir süs, şamanın ruhani yolculuğunda ona güç veren sembollerdi. Türk şamanizminde hayvan sembolleri çok güçlüydü. Kurt, kartal, geyik, ayı gibi hayvanlar kutsal kabul edilir, bazen de bir boyun veya ailenin ata ruhu olarak görülürdü. Özellikle kurt, hem koruyucu hem de yol gösterici bir figürdü. Bozkurt efsaneleri Türk mitolojisinin en bilinen hikayelerindendir. Ritüeller, topluluk yaşamının önemli dönüm noktalarında yapılırdı. Doğum, evlilik, ölüm, av mevsiminin başlaması, göç zamanı, her biri için özel törenler vardı. Ölüm törenleri, ruhun öteki dünyaya güvenle geçmesi için yapılırdı. Bu törenlerde atalara yiyecek ve içecek sunulur, onların ruhlarının yaşayanları koruması dilenirdi. Şamanizmde hastalık genellikle kötü ruhların saldırısı veya ruhun bedenden ayrılmasıyla açıklanırdı. Şaman trans halinde bu ruhu bulur, onu geri getirir ve hastayı iyileştirirdi. Bu süreç hem fiziksel hem de ruhani bir tedavi olarak görülürdü. Türk ve Orta Asya şamanizmi göçebe yaşamın doğrudan bir yansımasıydı. Göçebeler doğanın döngülerine göre hareket eder, mevsimlerin ritmine uyum sağlardı. Bu yüzden şamanizmde mevsimsel bayramlar önemliydi. Baharın gelişi Nevruz'la kutlanır, yaz göndenimi de kış göndenimi özel törenlerle karşılanırdı. Ateş bu törenlerde arınma ve korunma sembolüydü. İnsanlar ateşin etrafında toplanır, onun üzerinden atlayarak kötü ruhlardan arındıklarına inanırlardı. Zamanla Türk halklarının bir kısmı İslamiyet'i, bir kısmı Budizmi, bir kısmı da Hristiyanlığı benimsedi. Ancak şamanizm tamamen kaybolmadı. Yeni dinlerle birlikte varlığını sürdürdü, bazı ritüeller ve inançlar halk kültürüne karıştı. Bugün bile Orta Asya'da özellikle Yakutlar, Tuvalar, Altaylılar ve Hakaslar arasında şamanizm hala canlıdır. Modern şamanlar hem geleneksel yöntemleri hem de yeni yorumları kullanarak topluluklarına hizmet etmeye devam ediyor. Türk ve Orta Asya şamanizmi bize insanın doğayla kurduğu en eski bağlardan birini gösterir. Bu bağ yalnızca hayatta kalmak için değil, aynı zamanda evrenin anlamını kavramak için kurulmuştu. Gökyüzüne bakıp Tengri'ye dua eden, dağın eteğinde ruhlara adak sunan, davulun ritmiyle ruhlar alemine yolculuk eden insanlar, hepsi binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir hikayenin parçası. 10. Bölüm Afrika pagan inançları ve atalara tapınma. Afrika kıtası, yüzlerce farklı etnik grup, dil ve kültürün bir arada yaşadığı, inanılmaz derecede zengin bir inanç mozaiğine sahip. Hristiyanlık ve İslam'ın gelişinden çok önce, Afrika'nın dört bir yanında yerel pagan inanç sistemleri hakimdi. Bu inançlar, doğa güçleri, atalar ve ruhlarla kurulan derin bağ üzerine kuruluydu. Her bölgenin kendi tanrıları, ritüelleri ve kutsal mekanları vardı. Ancak kıtanın farklı köşelerinde ortak bir tema göze çarpıyordu: atalara saygı ve doğayla uyum. Afrika paganizminin temelinde
Evrenin görünür ve görünmez iki dünyadan oluştuğu inancı yatar. Görünür dünya, insanların yaşadığı fiziksel alemdir. Görünmez dünya ise tanrıların, ruhların ve ataların yaşadığı manevi alemdir. Bu iki dünya birbirinden kopuk değildir. Aksine sürekli etkileşim halindedir. İnsanlar, ritüeller ve adaklar aracılığıyla görünmez dünya ile iletişim kurar, ondan rehberlik ve koruma ister. Batı Afrika'da, özellikle Nijerya, Benin ve Togo'da yaşayan Yoruba halkının inanç sistemi, bu anlayışın güçlü bir örneğidir. Yoruba panteonunda Olodumare en yüce varlıktır. Evrenin yaratıcısıdır. Ancak günlük yaşamda insanlar daha çok Orisha adı verilen tanrısal ruhlarla ilişki kurar. Her Orisha, doğanın veya insan yaşamının belirli bir yönünü temsil eder. Örneğin Şango, gök gürültüsü ve adaletin, Oşun, aşk ve bereketin, Ogun, demir ve savaşın orişasıdır. Orişalara adaklar sunulur, dans ve müzik eşliğinde törenler düzenlenir. Doğu Afrika'da, özellikle Kenya ve Tanzanya'da yaşayan bazı topluluklarda en yüce varlık gökyüzü tanrısıdır. Ancak bu tanrı genellikle uzak ve erişilmez kabul edilir. İnsanlar daha çok atalarının ruhlarına yönelir. Atalar, yaşayan aile üyelerini koruyan, onlara rehberlik eden ruhlar olarak görülür. Onların onuruna düzenlenen törenlerde yiyecek ve içecek sunulur, dualar edilir. Güney Afrika'da Zulu halkının inanç sisteminde de atalara tapınma merkezi bir yer tutar. Zulular, Amadulozi adı verilen ataların ruhlarının, yaşayanların hayatına doğrudan müdahale edebileceğine inanırlar. Hastalık, talihsizlik veya kötü rüyalar bazen ataların hoşnutsuzluğunun işareti olarak yorumlanır. Bu durumda bir şifacıya gidilir, şifacı hem bitkisel tedavilerle hem de ruhani ritüellerle dengeyi yeniden kurmaya çalışır. Afrika paganizmi yalnızca tanrılar ve atalarla değil, aynı zamanda doğa ruhlarıyla da ilgilenir. Nehirler, göller, dağlar, ormanlar ve hatta belirli ağaçlar kutsal kabul edilir. Bu yerlerde ruhların yaşadığı inanılır. Örneğin Batı Afrika'da bazı kutsal ormanlara izinsiz girmek yasaktır. Bu ormanlar hem dini hem de ekolojik açıdan korunur. Ritüeller, Afrika pagan inançlarının kalbidir. Bu ritüellerde müzik ve dans çok önemli bir rol oynar. Davulların ritmi yalnızca eğlence değil, aynı zamanda ruhlarla iletişim kurmanın bir yoludur. Dans eden bedenler, trans haline girerek tanrısal varlıkların enerjisini taşır. Renkli kostümler, maskeler ve sembolik hareketler ritüelin anlamını güçlendirir. Maskeler, özellikle Batı ve Orta Afrika'da önemli bir dini araçtır. Her maske, belirli bir ruhu veya atayı temsil eder. Tören sırasında maskeyi takan kişi, o ruhun beden bulmuş hali olarak kabul edilir. Bu yüzden maskeler büyük saygı görür, tören dışında rastgele kullanılmaz. Afrika paganizmi, toplumluk yaşamıyla iç içedir. Dini törenler yalnızca bireysel ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da bir aracıdır. Hasat şenlikleri, yağmur duaları, doğum ve evlilik törenleri toplumun bir araya geldiği, bağların güçlendiği zamanlardır. Kolonyal dönem ve misyoner faaliyetler Afrika pagan inançlarını büyük ölçüde baskıladı. Birçok ritüel yasaklandı, kutsal mekanlar tahrip edildi. Ancak bu inançlar tamamen yok olmadı. Halk eski geleneklerini yeni dinlerin içine ustaca yerleştirdi. Bugün Afrika'da pek çok Hristiyan veya Müslüman topluluk hala atalara saygı, doğa ruhlarına adak sunma gibi pagan kökenli uygulamaları sürdürüyor. Modern dünyada Afrika paganizmi hem kıta içinde hem de diaspora topluluklarında yeniden canlanıyor. Yoruba inançları, Karayipler'deki Santeria ve Brezilya'daki Candomblé gibi Afro-Amerikan dinlerine dönüşerek yaşamaya devam etti. Bu dinler, Afrika'dan taşınan tanrı ve ritüelleri yeni coğrafyalarda yerel unsurlarla harmanladı. Afrika pagan inancları ve atalara tapınma geleneği bize insanın kökleriyle bağını koruma arzusunu hatırlatıyor. Atalar yalnızca geçmişin bir parçası değil, yaşayanların kimliğini, değerlerini ve geleceğini şekillendiren bir güç olarak görülüyor. Doğa ise yalnızca bir kaynak değil, ruhlarla dolu,
saygı gösterilmesi gereken canlı bir varlık. Bu inanç sistemi, modern dünyanın hızına ve bireyselliğine karşı toplumluk, aidiyet ve doğayla uyum gibi değerleri öne çıkarıyor. Ve belki de bu yüzden binlerce yıl öncesinden gelen bu ritüeller hala insanların kalbinde yankı bulmaya devam ediyor. 11. Bölüm Güney Amerika Paganlığı İnka, Maya ve Aztek tanrıları. Avrupa kıtasıyla temas öncesinde, Güney ve Orta Amerika topraklarında 3 büyük uygarlık kendi inanç sistemleriyle görkemli bir dini dünya kurmuştu. İnka, Maya ve Aztekler. Her biri farklı coğrafyalarda, farklı diller ve geleneklerle yaşamış olsa da, inançlarının merkezinde doğa güçleri, göksel döngüler ve tanrılarla kurulan karşılıklı bağ vardı. İnka İmparatorluğu ve Güneşin Çocukları. İnka uygarlığı, Ant Dağları'nın zorlu coğrafyasında yükseldi. Başkentleri Cusco'dan yönetilen bu imparatorlukta din, hem siyasi hem de toplumsal düzenin temeliydi. İnka halkı kendilerini Inti'nin, yani güneş tanrısının çocukları olarak görüyordu. Inti, yaşamın kaynağıydı. Ekinlerin büyümesini, hayvanların çoğalmasını ve insanların refahını sağlıyordu. İnka hükümdarı Sapa İnka, Inti'nin yeryüzündeki temsilcisi kabul edilirdi. Bu yüzden hem siyasi hem de dini liderdi. Güneş tapınakları, özellikle Cusco'daki Coricancha altınla kaplı duvarlarıyla Inti'ye adanmış en kutsal mekanlardan biriydi. İnka panteonunda yalnızca güneş değil, ay tanrıçası Mama Kuilla, deniz tanrısı Mama Koça ve dağ ruhları Apus da önemliydi. Dağlar, İnka inancında kutsal varlıklardı. Zirvelerine adaklar bırakılır, bazen insan kurbanları sunulurdu. Bu kurbanlar özellikle kıtlık, hastalık veya doğal felaket zamanlarında tanrıların desteğini kazanmak için yapılırdı. İnka dini tarım takvimiyle yakından bağlantılıydı. Ekim, hasat ve mevsim geçişleri büyük festivallerle kutlanırdı. Inti Raymi, yani Güneş Festivali, yılın en önemli töreniydi. Kış gün dönümünde düzenlenir, güneşin geri dönüşü kutlanırdı. Maya medeniyeti ve kozmik düzen. Maya uygarlığı bugünkü Meksika'nın güneyi, Guatemala, Beliz ve Honduras'ta gelişti. Mayalar astronomi ve matematikteki ustalıklarıyla tanınır. Bu bilgi dini inançlarının merkezindeydi. Onlara göre evren tanrılar tarafından yaratılmış ve belirli döngülerle sürekli yenileniyordu. Maya panteonunda çok sayıda tanrı vardı. Itzamna, yaratıcı tanrı ve bilgelik kaynağıydı. Çak, yağmur tanrısı olarak tarımın devamlılığı için hayatiydi. Kiniç Aca, güneş tanrısıydı ve hükümdarların koruyucusuydu. Ölüm ve yeraltı dünyası ise Xibalba adı verilen karanlık bir alemde hüküm süren tanrılar tarafından yönetilirdi. Mayalar gökyüzünü ve yıldızların hareketlerini dikkatle izlerdi. Güneş ve ay tutulmaları, gezegenlerin konumları, tarım ve dini törenlerin zamanlamasında belirleyici olurdu. Bu gözlemler karmaşık takvim sistemlerine yansımıştı. Haab, yani güneş yılı ve Tolkien, yani kutsal takvim birlikte kullanılır, her döngü belirli ritüellerle işaretlenirdi. Maya dini törenleri genellikle piramit şeklindeki tapınaklarda yapılırdı. Bu tapınaklar hem gökyüzüne hem de yer altına bir sembolik bağlantı kurardı. Kurban ritüelleri, tanrılara kan sunmanın evrenin dengesini koruduğuna inanılırdı. Bu kurbanlar bazen hayvan, bazen de savaş esirleri olurdu. Aztek İmparatorluğu ve kanın gücü. Aztekler 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Orta Meksika'da hüküm sürdü. Başkentleri Tenochtitlan,
göl ortasında yükselen görkemli bir şehirdi. Aztek inanç sisteminin merkezinde evrenin sürekli bir mücadele içinde olduğu fikri vardı. Tanrılar kaos güçlerine karşı düzeni korumak için insanlardan yardım bekliyordu. Aztek panteonunun en güçlü figürlerinden biri Huitzilopochtli'ydi. Savaş ve güneş tanrısı. Onun bu mücadelesini sürdürebilmesi için insan kanına ihtiyaç duyulduğuna inanılıyordu. Bu yüzden Aztekler özellikle savaş esirlerini kurban ederek Tanrı'ya güç verdiklerini düşünüyorlardı. Bir diğer önemli tanrı ise Quetzalcoatl yani tüylü yılandı. Bilgelik, rüzgar ve yaratıcılıkla ilişkilendirilen Quetzalcoatl, aynı zamanda kültür kahramanı olarak da görülüyordu. Tlaloc, yağmur tanrısı olarak tarımın devamlılığı için hayatiydi. Aztek dini takvimi 260 günlük kutsal döngü Tonalpoali ve 365 günlük güneş yılı Xiuhpoali üzerine kuruluydu. Her gün belirli bir tanrıya ve enerjiye adanmıştı. Bu sistem hem tarım hem de savaş tamamlamasında kullanılıyordu. Aztek tapınakları genellikle piramit şeklindeydi. Templo Mayor, Tenochtitlan'ın kalbinde yer alır ve hem Huitzilopochtli'ye hem de Tlaloc'a adanmıştı. Burada yapılan törenler binlerce kişinin katıldığı büyük dini gösterilere dönüşüyordu. Ortak noktalar ve farklılıklar. İnka, Maya ve Aztek inanç sistemleri coğrafi olarak farklı bölgelerde gelişmiş olsa da bazı ortak özellikler taşır. Doğa merkezli tanrılar, güneş, ay, yağmur, dağlar ve deniz gibi doğa unsurları kutsaldı. Astronomi ve takvim, gökyüzü gözlemleri dini törenlerin zamanlamasında belirleyici olurdu. Kurban ritüelleri, tanrılarla dengeyi korumak için kan veya değerli adaklar sunulurdu. Hükümdarın ilahi rolü, liderler tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak görülüyordu. Farklılıklar ise ritüellerin yoğunluğu ve tanrı panteonlarının yapısında ortaya çıkıyor. Aztekler insan kurbanına en yoğun şekilde başvuran uygarlık olarak bilinirken, İnkalar daha çok tarım ve güneş kültü etrafında şekillenen törenlere odaklanmıştı. Mayalarsa astronomi ve takvim sistemleriyle dini yaşamı en karmaşık hale getiren uygarlıklardan biriydi. Bu üç uygarlığın pagan inançları yalnızca dini bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal düzenin, sanatın, mimarinin ve siyasetin temelini oluşturuyordu. Bugün bile Ant Dağları'nda, Orta Amerika köylerinde ve Meksika'nın bazı bölgelerinde bu eski inançların izlerini taşıyan festivaller, ritüeller ve halk hikayeleri yaşamaya devam ediyor. 12. Bölüm Hindistan'da Vedik dönem ve çoktanrıcılık. Hindistan'ın kadim dini mirası binlerce yıl öncesine Vedik döneme kadar uzanır. Bu dönem yaklaşık M.Ö. 1500 ile M.Ö. 500 yılları arasını kapsar ve Hint alt kıtasında şekillenen en eski dini metinler, ritüeller ve tanrı anlayışlarının temelini oluşturur. Vedik inanç sistemi hem çok tanrılı yapısıyla hem de ritüel merkezli yaşam biçimiyle sonraki Hinduizmin köklerini atmıştır. Vedik dönemin en önemli kaynakları Vedalardır. Veda kelimesi Sanskritçe'de bilgi anlamına gelir. 4 ana Veda vardır. Rigveda, Yajurveda, Samaveda ve Atharva Veda. Bu metinler ilahiler, dualar, kurban törenleri ve felsefi düşünceler içerir. Başlangıçta sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgiler daha sonra yazıya geçirilmiştir. Vedik panteon, doğa güçleriyle yakından bağlantılı tanrılardan oluşuyordu. Indra, gök gürültüsü ve savaş tanrısı olarak en güçlü figürlerden biriydi. Savaşçıların koruyucusu, düşmanları alt eden ve yağmuru getiren bir tanrıydı. Agni, ateş tanrısıydı. Hem kurban ateşinin hem de evdeki ocağın koruyucusuydu. Agni, tanrılarla insanlar arasında bir elçi olarak görülüyordu. Çünkü kurbanlar ateş aracılığıyla tanrılara ulaştırılıyordu. Varuna, kozmik düzenin ve suların tanrısıydı.
evrenin ahengini koruyan ilahi bir yargıç olarak saygı görürdü. Vedik inançta tanrılar yalnızca doğa olaylarını temsil etmezdi. Aynı zamanda ahlaki düzenin ve toplumsal uyumun koruyucularıydı. Bu düzen Rita olarak adlandırılırdı. Rita, evrenin işleyişini, mevsimlerin döngüsünü, insanların görevlerini ve tanrılarla ilişkilerini belirleyen kozmik yasaydı. İnsanların görevi, ritüeller ve doğru davranışlarla Rita'yı sürdürmekti. Ritüeller Vedik dönemin kalbiydi. Yagna adı verilen kurban törenleri hem toplumsal hem de dini bir görevdi. Bu törenlerde süt, tahıl, tereyağı yani ghee ve hayvan kurbanları ateşe sunulurdu. Rahipler yani Brahminler bu törenleri yönetir, ilahileri okur ve kurbanın doğru şekilde yapılmasını sağlardı. Kurbanın amacı tanrıları memnun etmek, bereket ve refah sağlamak, kötülükleri uzaklaştırmaktı. Vedik toplum kas sistemiyle organize olmuştu. Brahminler, Ksatriyalar, Vaişyalar ve Şudralar olmak üzere 4 ana sınıf vardı. Bu toplumsal düzen, dini ritüellerin kimin tarafından yapılabileceğini ve toplumdaki görevleri belirliyordu. Vedik dönemde zaman algısı döngüseldi. Mevsimler, ayın evreleri ve güneşin hareketleri dini takvimin temelini oluşturuyordu. Güneşin ve ayın hareketleri, tarım faaliyetleriyle uyumlu şekilde kutlanan festivallerin zamanını belirlerdi. Vedik inanç sistemi zamanla değişim geçirdi. Milattan önce 800'lerden itibaren Upanishadlar adı verilen felsefi metinler ortaya çıktı. Bu metinler ritüellerden çok içsel bilgiye, meditasyona ve ruhun doğasına odaklandı. Tanrı anlayışı çok tanrılı yapısından daha soyut ve tek bir ülkesel ruh, Brahman fikrine doğru evrildi. Ancak bu dönüşüm eski tanrıların tamamen unutulması anlamına gelmedi. Indra, Agni, Varuna gibi figürler Hinduizminin içinde farklı biçimlerde yaşamaya devam etti. Vedik dönemin çok tanrılıcılığı yalnızca dini bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal düzenin, sanatın ve edebiyatın da temeliydi. İlahiler poetik bir dille yazılmıştı. Bu metinler hem dini hem de estetik bir değer taşıyordu. Müzik, dans ve sözlü anlatım ritüellerin ayrılmaz parçalarıydı. Bugün Hindistan'da hala Vedik dönemin izlerini görmek mümkün. Modern Hinduizmin pek çok ritüeli Vedik kurban törenlerinden esinlenmiştir. Ateşin kutsallığı, mantraların gücü, mevsimsel festivaller hepsi binlerce yıl öncesinin inanç dünyasından bugüne taşınan miraslardır. Vedik dönem, insanın evrenle kurduğu ilişkinin hem somut hem de manevi yönlerini bir arada barındıran bir inanç sistemi sundu. Doğanın güçlerini tanrılar aracılığıyla anlamlandırmak, ritüellerle bu güçlerle uyum sağlamak ve toplumsal düzeni ilahi yasalarla pekiştirmek bu yaklaşım yalnızca Hindistan'ın değil, insanlık tarihinin en köklü dini geleneklerinden birini oluşturdu. 13. Bölüm Japonya'da Şintoizm ve Kami inancı. Japonya'nın en eski ve yerli inanç sistemi olan Şintoizm, kökeni binlerce yıl öncesine uzanan, doğa merkezli ve çok katmanlı bir ruhani gelenektir. Shinto kelimesi, Çince kökenli iki karakterin birleşiminden gelir. Shin, tanrı, ruh ve To, yol. Yani tanrıların yolu ya da ruhların yolu anlamına gelir. Şintoizm, yazılı bir kurucusu veya tek bir kutsal kitabı olmayan, daha çok ritüeller, mitler ve gelenekler aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılan bir inanç sistemidir. Şintoizmin merkezinde Kami kavramı vardır. Kami, Batı dillerinde genellikle tanrı olarak çevrilirse de bu kelime çok daha geniş bir anlam taşır. Kami, doğadaki kutsal varlıkları, ataların ruhlarını, olağanüstü güçlere sahip insanları veya yerleri ifade edebilir. Bir dağ, bir nehir, bir ağaç, hatta bir taş bile Kami olabilir. Önemli olan o varlığın insanlarda saygı, hayranlık veya korku uyandıran bir güce sahip olmasıdır. Japon mitolojisine göre evrenin yaratılışı ve Kamilerin kökeni Kojiki, eski olayların kaydı ve Nihon Shoki, Japonya'nın kronikleri adlı metinlerde anlatılır. Bu metinlerde gök ve yerin ayrılmasından sonra ilk tanrılar ortaya çıkar.
En önemli figürlerden biri güneş tanrıçası Amaterasu'dur. Amaterasu, Japon İmparatorluk ailesinin atası kabul edilir ve Ise Büyük Tapınağı'nda onurlandırılır. Onun kardeşi Susanoo, fırtına ve deniz tanrısıdır. Kimi zaman kaotik, kimi zaman kahramanlık gösteren bir figürdür. Ay tanrısı Tsukuyomi ise geceyi ve ayın döngülerini yönetir. Shinto tapınakları yani jinjalar, kamilerle insanlar arasındaki bağın kurulduğu sakral mekanlardır. Tapınakların girişinde genellikle torii adı verilen kırmızı kapılar bulunur. Bu kapılar sıradan dünyanın kutsal alandan ayrıldığını simgeler. Tapınağa girerken eller yıkanır, ağız çalkalanır. Bu arınma ritüeli hem fiziksel hem de ruhsal temizliği temsil eder. Şintoizm ritüellerinde safılık ve arınma çok önemlidir. Misogi adı verilen suyla arınma törenleri nehirlerde, şelalelerde veya tapınak avlularında yapılır. Harae ise kötü ruhları ve olumsuz enerjileri uzaklaştırmak için gerçekleştirilen arınma dualarıdır. Bu ritüeller yalnızca bireysel değil, toplumsal düzeyde de uygulanır. Örneğin yılbaşında veya büyük festivaller öncesi toplu arınma törenleri düzenlenir. Şintoizm'de yıl boyunca pek çok festival yani Matesuri kutlanır. Bu festivaller hem kamileri onurlandırmak hem de topluluk bağlarını güçlendirmek için yapılır. Örneğin Gion Matesuri, Kyoto ve Kanda Matesuri, Tokyo, renkli geçit törenleri, geleneksel müzik ve danslarla ünlüdür. Matesuri'lerde kamilerin sembolik olarak taşındığı Mikoshi adı verilen taşınabilir tapınaklar sokaklarda dolaştırılır. Bu kaminin halkın arasına inerek onları kutsadığını inanılan bir törendir. Şintoizm, doğayla uyum içinde yaşamayı öğütler. Mevsimlerin değişimi, pirinç ekimi ve hasadı, çiçeklerin açması gibi doğal döngüler dini takvimin merkezindedir. Hanami yani kiraz çiçeği izleme geleneği yalnızca estetik bir etkinlik değil, aynı zamanda doğanın geçiciliğini ve güzelliğini onurlandıran bir Şintoist anlayışın yansımasıdır. Atalara saygı, Şinto inancının temel taşlarındandır. Ölen aile üyelerinin ruhlarının yaşayanları koruduğunu inanılır. Evlerde kamidana adı verilen küçük ev sunağı bulunur ve burada atalara ve koruyucu kamilere günlük adaklar sunulur. Bu adaklar genellikle pirinç, tuz, su ve sake gibi basit ama anlamlı sunulardır. Şintoizm, Japonya'da Budizmle yüzyıllar boyunca iç içe yaşamıştır. 6. yüzyılda Budizmin Japonya'ya girmesiyle iki inanç sistemi birbirine etkiledi. Birçok tapınak kompleksi hem Shinto hem de Budist unsurlar barındırır. Bu sentez Shinbutsu Shugu olarak bilinir. Ancak 19. yüzyılda Meiji Restorasyonu sırasında devlet Shinto'yu milli kimliğin tebeli olarak yeniden düzenledi ve Budizm'den resmi olarak ayırdı. Bugün Japonya'da Shintoizm, günlük yaşamın doğal bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. İnsanlar doğumda, evlilikte, yeni bir işe başlarken veya yılbaşında Shinto tapınaklarına giderek dua ediyorlar. Büyük felaketlerden sonra da arınma törenleri yapılıyor. İlginç olan, Japonların çoğu kendini dindar olarak tanımlamasa da Shinto ritüelleri ve festivalleri toplumun ortak kültürel hafızasında derin bir yer tutuyor. Şintoizm ve kami inancı bize insanın yaşadığı çevreyle kurduğu bağın ne kadar derin olabileceğini gösteriyor. Bir dağın eteğinde, bir nehrin kıyısında ya da bir kiraz ağacının altında hissedilen o saygı ve hayranlık Şintoizmin özünü oluşturuyor. Bu inanç, doğayı yalnızca bir kaynak olarak değil, yaşayan, hisseden ve karşılık veren bir varlık olarak görmeyi öğretiyor. 14. Bölüm Polinezya Paganizmi ve Okyanus Ruhları. Pasifik Okyanusu'nun ortasında, binlerce ada ve adacığın oluşturduğu geniş bir coğrafya uzanır. Polinezya. Hawaii'den Yeni Zelanda'ya, Tahiti'den Paskalya Adası'na kadar uzanan bu bölge, hem coğrafi hem de kültürel açıdan dünyanın en izole ama en zengin geleneklerinden birine sahiptir. Polinezya halklarının inanç sistemi, okyanusla, gökyüzüyle
ve atalarla kurulan derin bağ üzerine kuruludur. Polinezya paganizminin merkezinde mana kavramı yer alır. Mana, görünmez ama hissedilen bir güçtür. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, taşlar, denizler ve hatta sözcükler bile mana taşıyabilir. Mana hem doğuştan gelebilir hem de kahramanlık, bilgelik veya ritüeller yoluyla kazanılabilir. Yüksek manaya sahip kişiler, liderlik ve ruhani rehberlik konumuna yükselirdi. Bir diğer temel kavram tapudur. Bazı bölgelerde tabu olarak bilinir. Tapu, kutsalı koruyan yasaklar ve kurallardır. Belirli yerler, nesneler veya kişiler tapu olabilir. Onlara izinsiz dokunmak veya saygısızlık etmek hem toplumsal hem de ruhani bir suç sayılırdı. Tapu, manayı korumanın ve toplumsal düzeni sağlamanın bir yoluydu. Polinezya panteonu, adadan adaya değişiklik gösterse de bazı ortak figürler vardır. Hawaii'de Kain yaratıcı tanrı, yaşamın ve ışığın kaynağıdır. Kanaloa, denizlerin ve okyanus derinliklerinin efendisidir. Ku, savaşın ve gücün tanrısı, Lono ise tarım, bereket ve barışın koruyucusudur. Tahiti mitolojisinde Taroa, evrenin yaratıcısıdır. Kabuğunun içinden çıkarak gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmıştır. Maori inancında ise Tangaroa denizlerin, Tahnemahuta ormanların ve kuşların, Rongo tarımın tanrısıdır. Okyanus, Polinezya inançlarının kalbidir. Adalar arasındaki mesafeler denizcilik becerilerini hayati kılmıştır. Deniz hem yaşam kaynağı hem de ruhların yolculuk ettiği kutsal bir alan olarak görülürdü. Balıkçılık öncesinde deniz ruhlarına adaklar sunulur, güvenli seferler için dualar edilirdi. Bazı adalarda ölenlerin ruhlarının batı ufkuna doğru yelken açarak atalar diyarına gittiğine inanılırdı. Polinezya mitolojisi, kahramanlık hikayeleri ve doğaüstü varlıklarla doludur. En bilinen figürlerden biri Maui'dir. Maui, yarı tanrı, yarı insan bir kültür kahramanıdır. Farklı adalarda farklı hikayelerle anlatılsa da genellikle güneşi yavaşlatan, adaları denizden çıkaran veya insanlara ateşi getiren bir kahraman olarak tasvir edilir. Maui'nin hikayeleri hem eğlenceli hem de öğretici yönleriyle kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ritüeller, Polinezya toplumlarında hem dini hem de sosyal yaşamın merkezindeydi. Büyük toplantılar, hasat kutlamaları, savaş öncesi törenler ve deniz yolculukları öncesi yapılan ayinler toplumun bir araya geldiği önemli anlar olurdu. Bu törenlerde dans, müzik ve sözlü anlatım başroldeydi. Hula, Hawaii, Haka, Maori ve diğer geleneksel danslar yalnızca estetik bir performans değil, aynı zamanda mitlerin, tarihlerin ve duaların bedensel ifadesiydi. Polinezya'da atalara saygı, inanç sisteminin temel taşlarından biriydi. Ataların ruhlarının yaşayanları koruduğuna ve onlara rehberlik ettiğine inanılırdı. Atalara adanmış taş heykeller, mezar alanları ve kutsal mekanlar hem dini hem de toplumsal hafızanın merkezindeydi. Paskalya adasındaki Maui heykelleri bu atalara saygının en görkemli örneklerinden biridir. Tapular yani maraeler açık hava salkıl alanlarıydı. Taş platformlar üzerine kurulan bu alanlarda rahipler törenler yönetir, kurbanlar sunulur, topluluk kararları alınırdı. Marae hem dini hem de siyasi bir merkez işlevi görüyordu. Avrupalı kâşifler ve misyonerlerin gelişiyle Polinezya paganizmi büyük baskı altına girdi. Tapu sistemleri kaldırıldı, maraeler yıkıldı, geleneksel ritüeller yasaklandı. Ancak bu inanç sistemi tamamen yok olmadı. Birçok ada halkı Hristiyanlığı kabul etse de eski mitleri, dansları ve ritüelleri kültürel kimliklerinin bir parçası olarak korudu. Günümüzde Polinezya paganizmi hem dini hem de kültürel bir miras olarak yeniden canlanıyor. Hawaii, Tahiti, Samoa, Tonga ve Maori toplumlarında geleneksel danslar, dil, mitoloji ve ritüeller, festivaller ve eğitim programları aracılığıyla yaşatılıyor. Modern Polinezya kimliği hem okyanusun hem de ataların mirasını onurlandırmaya devam ediyor.
Polinezya paganizmi ve okyanus ruhları bize insanın yaşadığı çevreyle kurduğu bağın ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Okyanus yalnızca bir ulaşım yolu veya besin kaynağı değil, aynı zamanda ruhların evi, tanrıların alanı ve kültürel hafızanın taşıyıcısı. Bu inanç sistemi, dalgaların sesiyle, rüzgarın yönüyle, yıldızların dizilişiyle konuşan bir dünya görüşü sunuyor. 15. Bölüm Avustralya aborjinlerinin ruhani dünyası. Avustralya kıtasının yerli halkları olan aborjinler, dünyanın en eski kesintisiz kültürlerinden birine sahiptir. Arkeolojik bulgular bu topraklarda en az 60 bin yıldır yaşadıklarını gösteriyor. Bu uzun tarih boyunca geliştirdikleri inanç sistemi, doğayla, atalarla ve zamanın başlangıcı olarak adlandırılan kutsal bir dönemle derin bir bağ kurar. Aborjin ruhani dünyasının merkezinde Dream Time, Türkçe'ye genellikle düş zamanı veya rüya zamanı olarak çevrilir kavramı vardır. Dream Time, yalnızca geçmişte yaşanmış bir dönem değil, hem geçmişi, hem bugünü, hem de geleceği kapsayan zamandan bağımsız bir kutsal gerçekliktir. Aborjin inancına göre evren, Dream Time'da yaratıcı varlıklar tarafından şekillendirilmiştir. Bu varlıklar, toprakları, dağları, nehirleri, hayvanları ve insanları yaratmış, ardından kendi bedenlerini bu coğrafyanın bir parçasına dönüştürerek orada kalmışlardır. Her kabile veya dil grubunun kendi yaratılış hikayeleri vardır. Örneğin bazı bölgelerde gökkuşağı yılanı hem yaşamın hem de suyun kaynağı olarak anlatılır. Gökkuşağı yılanı nehirleri ve gölleri oluşturmuş, yağmuru getirmiş ve insanlara yaşam vermiştir. Başka bölgelerde dev kangurular, dev kuşlar veya insan-hayvan karışımı varlıklar dünyanın şekillenmesinde rol oynamıştır. Aborjinler için toprak yalnızca üzerinde yaşanılan bir yer değil, ataların bedenlerinin, hikayelerinin ve ruhlarının barındığı kutsal bir varlıktır. Her kaya, her ağaç, her su kaynağı Dreamtime'dan bir hikaye taşır. Bu yüzden ülke kavramı hem fiziksel hem de ruhani bir anlam taşır. Bir aborjin için kendi ülkesinden kopmak yalnızca coğrafi değil, ruhani bir kopuştur. Ruhani bilgi, songline adı verilen geleneksel yollar aracılığıyla aktarılır. Songline'lar hem harita hem de kutsal metin işlevi görür. Bir şarkı, belirli bir güzergahı, o güzergahtaki kutsal yerleri, orada yaşanan yaratılış hikayelerini ve bu yerlerle ilgili ritüelleri anlatır. Bu şarkılar nesiller boyunca ezberlenir ve söylenir. Böylece hem kültürel hafıza hem de coğrafi bilgi korunur. Aborjin inanç sisteminde insanlar, hayvanlar ve doğa arasında keskin sınırlar yoktur. Her insan belirli bir totem hayvan veya bitki ile ruhsal olarak bağlantılıdır. Bu totem, kişinin kimliğinin, sorumluluklarının ve ritüellerinin bir parçasıdır. Totem hem koruyucu hem de öğretici bir varlık olarak görülür. Ritüeller, aborjin toplumunda hem bireysel hem de toplumsal yaşamın merkezindedir. Doğum, ergenliğe geçiş, evlilik ve ölüm gibi yaşam döngüsü olayları özel törenlerle işaretlenir. Ergenliğe geçiş törenleri, gençlerin toplumun tam üyesi olarak kabul edilmesini sağlar. Bu törenlerde gizli bilgiler, şarkılar ve danslar öğretilir. Dans ve müzik, aborjin ritüellerinin ayrılmaz parçalarıdır. Didgeridoo gibi geleneksel çalgılar, derin ve yankılı sesleriyle hem müzikal hem de ruhani bir atmosfer yaratır. Vücut boyamaları toprak boyalarıyla yapılır ve her desen belirli bir hikayeyi veya ruhani bağı temsil eder. Ölüm, aborjin inancında yaşamın doğal bir parçasıdır. Ölen kişinin ruhunun atalarının yanına dönmesi gerektiğine inanılır. Bu süreçte ruhun güvenli bir şekilde yolculuk etmesi için çeşitli ritüeller yapılır. Bazı topluluklarda ölen kişinin adının bir süre anılmaması ruhun huzur bulmasına yardımcı olur. Avrupalıların Avustralya'ya gelişi aborjin kültürü ve inanç sistemi üzerinde büyük yıkıcı etkiler yarattı. Toprakların zorla alınması, kutsal alanların tahrip edilmesi, çocukların ailelerinden koparılması ve geleneksel yaşam biçimlerinin yasaklanması bu kadim kültürün sürekliliğini tehdit etti. Ancak tüm bu baskılara rağmen aborjin topluluğu inançlarını ve ritüellerini korumak için direndi. Bugün Avustralya'da birçok aborjin topluluğu hem geleneksel inançlarını hem de modern yaşamı bir arada sürdürüyor. Dreamtime hikayeleri hala anlatılıyor, songline'lar hala söyleniyor, kutsal alanlar korunuyor.
Ayrıca aborjin artının dünya çapında tanınması bu kültürün ruhani derinliğini ve estetik zenginliğini görünür kılıyor. Mokta biçimle yapılan tablolar yalnızca görsel olarak etkileyici değil, aynı zamanda toprakla, atalarla ve Dreamtime'la kurulan bağın bir ifadesi. Aborjin ruhani dünyası bizi insanın yaşadığı toprakla kurduğu ilişkinin ne kadar derin olabileceğini hatırlatıyor. Bu inanç sistemi doğayı yalnızca bir kaynak olarak değil, yaşayan, hisseden ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir varlık olarak görmeyi öğretiyor. Dreamtime'ın hikayeleri binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir ses gibi. Hala rüzgarda, dalgada ve toprağın kokusunda yankılanıyor. 16. Bölüm Kuzey Amerika yerli halklarının inanç sistemleri. Kuzey Amerika'nın geniş toprakları, binlerce yıl boyunca farklı iklimlerde, coğrafyalarda ve ekosistemlerde yaşayan yüzlerce yerli halkın evi oldu. Alaska'nın buzulları, Kanada'nın ormanları, büyük düzlükler, Güneybatı'nın çölleri ve Pasifik kıyılarının yağmur ormanları. Her bölge, kendi yaşam biçimini ve buna bağlı olarak kendi ruhani dünyasını şekillendirdi. Bu çeşitlilik, Kuzey Amerika yerli halklarının inanç sistemlerini son derece zengin ve çok katmanlı kıldı. Her ne kadar farklı kabileler arasında büyük çeşitlilik olsa da, bu inanç sistemlerinin ortak bir yönü vardı. Doğayla derin bir uyum ve karşılıklı saygı. Yerli halklar için doğa yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda öğretmen, koruyucu ve kutsal bir varlıktı. Dağlar, nehirler, göller, ormanlar, hayvanlar ve hatta rüzgarın yönü bile ruhlarla dolu kabul edilirdi. Kutsal döngü ve ruhlar dünyası. Birçok yerli halk, evreni döngüsel bir zaman anlayışıyla görürdü. Mevsimler, ayın evreleri, hayvan göçleri ve bitkilerin büyüme döngüsü yaşamın ritmini belirlerdi. Bu döngüler dini takvimlerin ve ritüellerin temelini oluştururdu. Ruhlar dünyası hem ataları hem de doğa ruhlarını kapsardı. Ataların ruhlarının yaşayanları koruduğuna inanılırdı. Doğa ruhları ise belirli yerlerde veya varlıklarda bulunurdu. Örneğin bir dağ, bir kabile için hem coğrafi hem de ruhani bir merkez olabilirdi. Bölgesel inanç örnekleri. Büyük düzlükler halkları, Lakota, Cheyenne ve Blackfoot gibi. Bu topluluklar özellikle bizonun kutsallığı etrafında şekillenen bir inanç sistemine sahipti. Bizon hem besin hem de giysi, barınak ve araç gereç kaynağıydı. Av öncesi ve sonrası yapılan törenler hayvanın ruhuna saygı göstermeyi amaçlardı. Güneş dansı en önemli ritüellerden biriydi. Topluluk örgütleri günlerce süren bu törende dans eder, oruç tutar ve bazen bedenlerine küçük yaralar açarak ruhani bağlılıklarını gösterirdi. Kuzeybatı kıyısı halkları. Hayda, Tlingit, Kvakvak Kvakvak vardı. Bu bölgede deniz, balıkçılık ve ormanlar yaşamın merkezindeydi. Totem direkleri hem aile soyunu hem de mitolojik hikayeleri temsil ederdi. Potlatch adı verilen büyük şölenler hem sosyal hem de dini bir işlev görürdü. Bu törenlerde hediyeler dağıtılır, danslar yapılır, ataların hikayeleri anlatılırdı. Güneybatı halkları, Hopi, Zuni ve Navajo gibi vardı. Çöl ikliminde tarım yapmak, yağmurun ve bereketin önemini arttırmıştı. Hopi ve Zuni halkının Kachina inancı, yağmur getiren ve toplumu koruyan ruhları onurlandırırdı. Kachina dansları, renkli maskeler ve kostümlerle yapılır, hem çocuklara hem de yetişkinlere ruhani dersler verirdi. Navajo halkı ise Hojo kavramıyla uyum, denge ve güzellik içinde yaşamayı öğütlerdi. Kuzeydoğu orman halkları, Iroquois, Algonquin gibi. Bu bölgede ormanlar, göller ve nehirler kutsal kabul edilirdi. Iroquois Konfederasyonu'nun inanç sistemi hem doğa ruhlarına hem de toplumsal barışa vurgu yapardı. Yeşil Mısır Festivali, hasat zamanı yapılan önemli bir şükran töreniydi. Şamanlar ve ruhani liderler. Birçok yerli toplulukta ruhani liderler veya şifacılar önemli bir rol oynardı. Bu kişiler ruhlarla iletişim kurabilen, hastalıkları iyileştirebilen, kehanette bulunabilen ve ritüelleri yöneten kişilerdi. Farklı bölgelerde farklı isimlerle anılsalar da işlevleri benzerdi.
Şamanlar trans haline geçmek için davul, çıngırak, şarkı ve dans kullanırdı. Ritüeller ve semboller. Ritüeller topluluk yaşamının merkezindeydi. Doğum, ergenliğe geçiş ve evlilik gibi yaşam döngüsü olayları özel törenlerle işaretlenirdi. Törenlerde kullanılan semboller genellikle doğadan alınırdı. Kartal tüylü, kutsal otlar, adaçayı, tatlı otu, tütün, renkli kum desenleri gibi. Bu semboller hem ruhani hem de kültürel anlamlar taşırdı. Kuzey Amerika yerli halklarının inanç sistemlerinde 4 yön kutsaldır. Her yön belirli bir renk, mevsim, hayvan ve ruhsal nitelikle ilişkilendirilir. Bu anlayış hem mekansal hem de ruhani bir dengeyi simgeler. Kolonyal etki ve direniş. Avrupalıların kıtaya delişi, yerli halkların inanç sistemlerini derinden etkiledi. Misyonerlik faaliyetleri, zorla asimilasyon politikaları, kutsal alanların tahrip edilmesi ve geleneksel törenlerin yasaklanması bu kültürlerin sürekliliğini tehdit etti. Ancak birçok topluluk inançlarını gizlice sürdürdü veya yeni dinlerle harmanladı. 20. yüzyılın ortasından itibaren yerli halklar kültürel ve dini haklarını geri kazanmak için mücadele etti. Bugün birçok kabile geleneksel törenlerini açıkça kutluyor, genç nesillere dil ve kültür eğitimi veriyor. Günümüzde yaşayan miras. Modern Kuzey Amerika'da yerli inanç sistemleri hem dini hem de kültürel bir kimlik unsuru olarak varlığını sürdürüyor. Powwow'lar hem dans, hem müzik hem de topluluk buluşması olarak önemli bir rol oynuyor. Kutsal alanlar korunuyor, geleneksel şifa yöntemleri yeniden değer kazanıyor. Kuzey Amerika yerli halklarının inanç sistemleri bize doğayla uyum içinde yaşamanın, atalara saygı göstermenin ve topluluk bağlarını güçlendirmenin önemini hatırlatıyor. Bu inançlar yalnızca geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda geleceğe taşınan, yaşayan bir miras. 17. Bölüm Paganizmde mevsim döngüleri ve bayramlar. Pagan inanç sistemlerinde zaman düz bir çizgi gibi değil, sürekli dönen, her dönüşünde yenilenen bir çember gibi görülürdü. Doğa bu çemberin hem rehberi hem de öğretmeniydi. Güneşin gökyüzündeki yolculuğu, ayın evreleri, mevsimlerin değişimi ve toprağın döngüsü hem günlük yaşamın hem de ruhani hayatın merkezindeydi. Yılın her dönemi kendine özgü bir enerjiye sahipti. Doğanın uyanışı, büyüme, olgunlaşma, hasat ve dinlenme. Bu aşamalar yalnızca tarımsal faaliyetleri değil, insanların ruh halini, toplumsal ilişkilerini ve dini ritüellerini de şekillendirirdi. Işığın ve karanlığın dengesi, pagan takviminde önemli bir temaydı. Güneşin en yüksek noktaya ulaştığı zamanlar, bolluğun ve gücün simgesi olarak kutlanırdı. Gecelerin en uzun olduğu dönemlerse, yeniden doğuşun, umut ve ışığın geri dönüşünün habercisi sayılırdı. Bu zamanlarda ateşler yakılır, şarkılar söylenir, topluluk bir araya gelerek hem karanlığı hem de yaklaşan aydınlığı onurlandırırdı. Mevsim geçişleri doğanın ritmine uyum sağlamak için yapılan törenlerle karşılanırdı. Baharın gelişi, toprağın yeniden canlanması ve tohumların ekilmesiyle kutlanır, yazın doruğu, bereket ve yaşam enerjisinin en yüksek olduğu dönem olarak görülürdü. Sonbahar hasadın tamamlandığı şükran ve paylaşım zamanıdır. Kış ise hem dinlenme hem de içe dönüşün, geçmiş yılın değerlendirilip yenisi için niyetlerin belirlendiği bir dönemdi. Bu bayramlar yalnızca dini törenler değil, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren büyük buluşmalardı. İnsanlar bir araya gelir, yemekler paylaşır, dans eder, hikayeler anlatırdı. Ateşin etrafında toplanmak hem fiziksel hem de ruhsal bir sıcaklık yaratırdı. Pagan toplumlarda doğayla uyum yalnızca bir inanç değil, yaşamın temel kuralıydı. Bayramlar bu uyumu hatırlatan ve pekiştiren anlar olarak görülürdü. Her kutlama, insanın doğanın bir parçası olduğunu, onun döngülerine saygı duyması gerektiğini hatırlatırdı. Bugün bile birçok modern pagan topluluk, bu eski bayramları kendi yaşamlarına uyarlayarak kutlamaya devam ediyor. Şehirlerde bile mevsimsel değişimlere dikkat etmek, doğa yürüyüşleri yapmak, ateş başında toplanmak veya basit ritüellerle niyet belirlemek bu kadim geleneğin modern yansımaları arasında. Paganizmde mevsim döngüleri ve bayramlar bize zamanın aslında bir çember olduğunu, her sonun yeni bir başlangıç getirdiğini ve doğayla uyum içinde yaşamanın hem ruhu
hem de toplumu beslediğini hatırlatır. 18. Bölüm Pagan ritüellerinde müzik, dans ve sanat. Pagan inanç sistemlerinde ritüeller, yalnızca dua etmek ya da adak sunmakla sınırlı değildi. Müzik, dans ve sanat bu törenlerin ayrılmaz parçalarıydı. İnsanlar tanrılarla, ruhlarla ve doğayla iletişim kurmanın en güçlü yollarından birinin bedenin, sesin ve yaratıcılığın birleşimi olduğuna inanırdı. Müzik, ritüellerin ruhunu taşıyan en önemli unsurlardan biriydi. Davulların derin ritmi, toprağın kalp atışı gibi hissedilir. Flütler, borular ve telli çalgılar rüzgarın ve suyun sesini taklit ederdi. Bu sesler katılımcıları günlük yaşamın sıradanlığından çıkarıp ruhani bir atmosfere taşırdı. Müzik yalnızca eğlence değil, transa geçmek, toplu enerjiyi yükseltmek ve tanrılara seslenmek için kullanılan bir araçtı. Dans bedensel bir dua gibiydi. Her hareketin, her adımın bir anlamı vardı. Kimi danslar doğanın döngülerini taklit ederdi. Örneğin kuşların kanat çırpışını, dalgaların kıyıya vuruşunu ya da ekinlerin rüzgarda salınışını. Kimi danslar ise savaşın gücünü, avın heyecanını veya bereketin sevincini yansıtırdı. Topluluk üyeleri ateşin etrafında ya da kutsal alanlarda bir araya gelir, ritimle birlikte tek bir beden gibi hareket ederdi. Sanat, pagan ritüellerinde hem kalıcı hem de geçici formlarda kendini gösterirdi. Kaya resimleri, oyma figürler, dokumalar, maskeler ve vücut boyamaları hem estetik hem de sembolik anlamlar taşırdı. Bir maskenin şekli ve rengi temsil ettiği ruhu ya da tanrıya yansıtırdı. Vücut boyamaları ritüelin amacına göre değişir. Savaş öncesi koruma, hasat zamanı bereket ya da geçiş törenlerinde ruhani güç sağlamak için yapılırdı. Bu yaratıcı unsurlar, ritüelin yalnızca izlenen değil, yaşanan bir deneyim olmasını sağlardı. Müzik, dans ve sanat, katılımcıları hem birbirine hem de kutsal olana bağlardı. Ortaya çıkan atmosfer, zamanın ve mekanın ötesinde bir birlik hissi yaratırdı. Pagan toplumlarda sanat günlük yaşamdan ayrı bir alan değildi. Tam tersine, yaşamın her anına nüfuz etmişti. Bir çömleğin üzerindeki desen, bir giysinin dokuması ya da bir evin girişindeki sembol hem estetik hem de koruyucu bir anlam taşırdı. Ritüellerde kullanılan objeler yalnızca törende değil, gündelik hayatta da kutsal kabul edilirdi. Modern dünyada bile bu geleneklerin izleri sürüyor. Neopagan topluluklar, eski ritüellerden ilham alarak davullar, şarkılar, danslar ve sembollerle doğayla ve birbirleriyle bağ kurmaya devam ediyor. Bu binlerce yıl öncesinden gelen bir hatırlatma gibi. İnsan, yaratıcılığıyla kutsal olanı ifade eder ve bu ifade kelimelerden çok daha derin bir bağ kurar. 19. Bölüm Paganizm ve doğa ilişkisi, kutsal ağaçlar, dağlar ve nehirler. Pagan inançlarının en güçlü damarlarından biri, doğayı yalnızca bir yaşam alanı değil, canlı ve kutsal bir varlık olarak görmesidir. Bu bakış açısında ağaçlar, dağlar, nehirler ve diğer doğal oluşumlar hem fiziksel hem de ruhsal anlamlar taşır. Onlar, tanrıların, ruhların ya da ataların yaşadığı yerler olarak kabul edilir. Bu yüzden hem korunur hem de onurlandırılır. Ağaçlar pek çok pagan kültüründe yaşamın simgesidir. Kökleri yer altına, gövdesi dünyaya, dalları ise gökyüzüne uzanır. Böylece üç alemi birbirine bağlayan bir köprü gibi görülür. Bazı ağaçlar belirli topluluklar için ataların ruhlarının barınağıdır, bazıları ise doğrudan bir tanrıya adanmıştır. Kutsal ağaçların gölgesinde törenler yapılır, dallarına adaklar asılır, gövdesine zarar vermek büyük bir saygısızlık sayılır. Dağlar gökyüzüne en yakın noktalar oldukları için tanrılarla iletişim kurulan yerler olarak görülür. Zirveler hem fiziksel hem de ruhsal olarak ulaşılması zor alanlardır. Bu yüzden kutsallıkları daha da artar. Birçok pagan geleneğinde dağlar yaratılış hikayelerinin merkezinde yer alır. Bazı dağların eteklerinde tapınaklar, sunaklar veya ritüel alanları bulunur. Nehirler ve göller yaşamın kaynağı olan suyu taşıdıkları için kutsaldır. Su hem arındırıcı hem de yenileyici bir güç olarak kabul edilir.
Pagan ritüellerinde suyun üzerinden geçmek, içine girmek veya ondan içmek, ruhsal temizlik ve yeniden doğuş anlamı taşır. Bazı nehirler ruhların öteki dünyaya yolculuğunda bir geçit olarak görülür. Bu yüzden kıyılarında adaklar bırakılır, dualar edilir. Doğanın bu unsurları yalnızca sembolik değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ işlevi de görür. Kutsal bir ağacın gölgesinde toplanmak, bir dağın eteğinde festival düzenlemek ya da bir nehir kıyısında tören yapmak, toplumun hem birbirine hem de yaşadığı topraklara olan bağlılığını güçlendirir. Paganizmde doğayla ilişki karşılıklı bir saygı üzerine kuruludur. İnsan doğadan alır ama aynı zamanda ona geri verir. Bu yalnızca fiziksel kaynaklar için değil, ruhsal denge için de geçerlidir. Kutsal alanlara zarar vermek, yalnızca çevreye değil, toplumun ruhuna da zarar vermek anlamına gelir. Modern dünyada bile bu anlayışın izleri sürüyor. Birçok neopagan topluluk, eski gelenekleri yaşatmak için kutsal ağaçların etrafında törenler düzenliyor, dağ yürüyüşlerini ritüel bir deneyime dönüştürüyor veya nehir kenarlarında arınma seremonileri yapıyor. Bu, binlerce yıl öncesinden gelen bir hatırlatma gibi. İnsan, doğanın bir parçasıdır ve onunla uyum içinde yaşamak hem bedenin hem de ruhun sağlığı için gereklidir. 20. Bölüm Modern Dünyada Paganizm ve Neopagan Hareketler. Paganizm, binlerce yıl boyunca farklı coğrafyalarda, farklı halkların yaşam biçimlerine uyum sağlayarak var oldu. Kimi zaman imparatorlukların resmi inancı, kimi zaman kırsal toplulukların sessizce sürdürdüğü bir gelenek oldu. Tek tanrılı dinlerin yükselişiyle birlikte geri plana itilse de, izleri hiçbir zaman tamamen silinmedi. Ritüeller, semboller, bayramlar ve doğayla kurulan bağ yeni inanç sistemlerinin içine karışarak yaşamaya devam etti. Modern dünyada paganizm, neopaganizm adıyla yeniden canlandı. Bu hareket, eski inançlardan ilham alarak onları günümüz yaşamına uyarlayan, doğa merkezli ve çoğu zaman çok tanrılı ya da ruhani bir yaklaşımı benimseyen toplulukları kapsıyor. Neopaganizm, geçmişin birebir kopyasını yaratmaya çalışmaktan çok, onun özünü koruyarak yeni bir ifade biçimi sunuyor. Bugün dünyanın birçok yerinde insanlar, mevsim döngülerini kutluyor, eski tanrı ve tanrıçaların isimlerini onurlandırıyor, doğayla uyum içinde yaşamayı bir ruhani yol olarak benimsiyor. Kimi topluluklar belirli bir kültürün mirasını yaşatmaya odaklanıyor. Örneğin, Kelt, İskandinav veya Anadolu pagan geleneklerini yeniden canlandırıyor. Kimi topluluklarsa farklı kültürlerden unsurları harmanlayarak kendi özgün ritüellerini oluşturuyor. Neopagan hareketler, bireysel özgürlüğe ve kişisel deneyime büyük önem veriyor. Katı dogmalar yerine, kişinin kendi ruhani yolunu keşfetmesi teşvik ediliyor. Bu yaklaşım, modern yaşamın çeşitliliğine ve bireysel ifade arayışına uyum sağlıyor. Paganizmin modern dünyadaki yeniden doğuşu, aynı zamanda doğayla ilişkimizin yeniden tanımlanmasıyla da ilgili. İklim değişikliği, çevre krizleri ve doğal kaynakların tükenmesi, insanları doğayla daha bilinçli bir bağ kurmaya yöneltiyor. Paganizm bu bağın hem ruhani hem de pratik yollarını sunuyor. Toprağa saygı, mevsimsel döngülere uyum, kaynakların dengeli kullanımı ve tüm canlılara karşı sorumluluk. Bugün paganizm, yalnızca geçmişin bir kalıntısı değil, yaşayan, dönüşen ve geleceğe taşınan bir inanç biçimi. Eski mitler, modern hikayelerle birleşiyor, kadim ritüeller, yeni anlamlar kazanıyor. Ateşin etrafında toplanan insanlar, binlerce yıl önceki atalarının hissettiği aynı sıcaklığı, aynı topluluk ruhunu ve aynı doğa sevgisini hissedebiliyor. Ve belki de paganizmin en güçlü yanı burada yatıyor. Zamanlar, diller, kültürler değişse de, insanın gökyüzüne bakıp anlam arayışı, toprağa dokunup şükran duyması ve yaşamın